Ben yeniden doğdum. Shao Ding'i bu yaşamda. Senden kanlı intikamımı alacağıma yemin ederim. Küçük hanım, şu an kesinlikle dayanılmaz bir sıcaklık hissediyorsundur. İçine verilen, batı bölgelerinin gizli ilacı cennete çıkış şerbeti. Bir erkekle bir kez ilişkiye girsen, hamile kalırsın. Kürtaj hapı içsen bile fayda etmez. Geçmiş yaşamımda Shao Ding'i bana ilaç verdi. Namusumu lekelemek için birini gönderdi, böylece metresini meşhur bir şekilde eve getirdi. Bu yaşamda cennet bana lekelendirilmeden önce uyanma şansı verdi. Sadece 2 haydut mu? Ölümü arıyorsunuz. Ne gülünç. Geçmiş yaşamımda sadece Shao Ding'in kadınların kavga etmesinden hoşlanmadığını söylemesi üzerine asla dövüş becerilerimi göstermedim. Cennete çıkış şerbetinin etkisi şiddetli, hemen temiz bir erkek bulmalıyım. Bu at arabası, tüm Lojin şehrinde sadece bir tane var. İçinde oturan baş prensesin tek oğlu, geleceğin yeni hükümdarı. Gayan Kontu'nun oğlu, Si Heng. Si Heng erken doğdu, saray hekimleri onun 30 yaşına kadar yaşayamayacağını söyledi. Kısa ömürlü olsa da, en azından temiz sayılır. O olsun. Cesaretin var. Kim bu yolda duruyor? Kuzen misin? Ben Vigugo Düklüğünden Vifu. Zehirlendim, arabama binmeme izin verir misin? Bu Heng'in amcası benim eniştemdir. 2 ailenin akrabalık bağı var, elbette bana yardım edecek. Senden nasıl yardım etmemi istiyorsun? Prenses, yaptığın bu iş biraz uygunsuz değil mi? Böyle bir şey için General Shao daha uygun. Ben birini göndereceğim. General Shao'ya haber vermek için evine gidecek. Çok geç kaldım, o Luojin şehrinde değil, lütfen kuzen yardım et bana. İçeriden ne ses geliyor? Hayır, şehzade tehlikede. Prenses, şimdi bilmen gerekiyor. Gerçekten ne yaptığını ve gerçekten kim olduğunu. Ve ne tür sonuçlara katlanman gerektiğini bilmelisin. Ben gayet aklım başımda. Bu Heng. Çocuklukta birlikte oynadık bile. Sadece itaatkar olursan. Sana her şeyi vereceğim. Belim. Bütün işleri ömrü kısa olan bu şehzade üstlendi zaten. Bu kısa ömürlü adam söylenildiği kadar zayıf değilmiş. Dün geceki olay acildi. Eğer bir saygısızlık yaptıysam. Lütfen şehzade affet. Şehzade, eğer yanlış hatırlamıyorsam, dün gece prenses bana kuzen diye hitap etti ya. Ben. Ne yani? İşim bitti. Şimdi tanımıyor musun? Dün gece zor durumdaydım. Şehzade, kuzen lütfen beni affet.
Hank doğuştan zayıf, hastalıklı. Dün gece sen tarafından iffetimi kirlettin. Bugüne kadar Hank bile evlenmedi. Gelecekte karıma nasıl açıklayayım? Şehzadenin büyük lütfu. Eğer gelecekte şehzadenin bir emri olursa. Vifu kesinlikle elimden geleni yapacağım. Sadece. Dün gece olan şeyi kimseye söylemez misin? Merak etme. Benim iffettiğim iffettir. Senin iffetin de öyle. Bunu ne için alıyorsun? General Shao ile 2 yıldır evli olduğun halde. Hayret. Hala bakireymişsin. Kontes, sözün geçerli mi? Gerçekten. Her şeyi isteyebilir miyim? Bu beyan prensi ne kadar saf. Yatakta söylenen sözler de mi ciddiye alınır? Kesinlikle ciddi. Merak etme Afu. Bir gün kesinlikle benim olacaksın. Afu, burada ne yapıyorsun? Kaynanan. Dün şehir tapınağında kaza mı geçirdiğini söylemedi mi? Dün gece kaynanam akşam yemeğime uyku ilacı kattı. Beni şehir tapınağına atıp namusumu lekelemeye çalıştı. Ne? O senin kaynanan. Xiaodingyi'nin fikriydi. Kocan, kendine mi boynuz taktıracak? Peki bunu nasıl öğrendin? Yeniden doğuş söylenemez. Bunu Zhang ve San teyzeden duydum. Çok iğrenç. Gidelim. Bunu Düke bildirelim. Olmaz, benim intikamımı. Ben kendim alacağım. İçerideler. Benimle gelin. Ah, Tanrım. Ailemizin başına gelenler. Oğluma nasıl açıklayacağım? Bu yaşlı kadın ne kadar iyi oynuyor. O haydut ve o kadın. Bu Hank her işe burnunu sokmayı seviyor. İçerideki kadın gerçekten Yongan kontesi mi? General Shao o kadar iyi. O ise kaçıp yabancı erkeklerle buluşmuş. Kontes soylu, zina etse bile böyle harap bir yere gelir miydi? Aile ayıbı dışarı çıkmamalı. Bugünkü olayı lütfen dışarı söylemeyin. Kaynanam, neden ağlıyorsun? Ne oldu? Bu Yongan kontesi değil mi? Peki içeride kim var? Selamlar kontes. Görünüşe göre herkes yanlış anlamış. Ne? Bu kişi sen değilmişsin. Kaynanam neden hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyor? Yoksa içerideki kişinin ben olmamı mı umuyordun? Demek ki bu oyunu Zhang düzenlemiş. Hepsi deneyimli tilki. Zhang bu kadar cüretkar olabilir mi? Çok utanç verici. Ben geleneksel bir kadınım. Bu kaynanamın yanındaki dadı San değil mi? Bu, Madame Shao, yanınızdaki teyze. Bu yaşta hala eğlenmeye çıkıyor mu? Hepsi bir yanlış anlama. İçerideki sen olmasan bile. Ama general konağının hanımı olarak gece yarısı kaçtın. Bunu nasıl açıklayacaksın? Bunu benim şanımı mahvetmek için yapıyorsun, değil mi? Oğlum sürekli savaşta, dışarıda. Vivo, sen ise sadakatsizsin, evli bir kadın olarak. Bunu ona nasıl yaparsın? Kim? Halkın önünde gelini hakkında böyle şeyler söyler. Zinası var, diyorsun, kanıt yok. Bu Zhang kadın, açıkça prensesi. İftira atmak istiyor. Tükürdüm. Seni yaşlı, ölü tabut süpürgesi. Bugün, bu pisliği kesinlikle. Benim afımın başına yıkmak istiyorsun, değil mi? Öyle olmadan durmayacaksın. Hadi, hadi. Daha ne kırlı numaraların var? Hepsini bu teyzene göster. Bu teyze bugün seninle ciddi hesaplaşacak. Şii, gerçekten benim sözcüm oldun. Bu, General Zubiao'nun kızı, Zuzhi. Onun bu sert mizacıyla karşılaşan Zhang kadının işi bitti. İnan bana. Oğluma seni tutuklatırım. Komik. Babam, imparatorluktaki sadık ve onurlu marki, Zubiao. Xiaodingyi sadece 4. dereceden bir subay. Beni tutuklamak. O buna layık mı? Seni yaşlı. Gerçekten haddini bilmiyorsun. Ağzından saçmalıklar saçıyorsun. Bence seni gübre yapmak için tarlalara göndermezsek yazık olur.
Sen. Buzu Hanım. Hanımlar, bugünkü gösteri için özür dilerim. Kayınvalidemin davranışları uygunsuzdu. Belki de gelini için endişelendiğindendir. Lütfen dağılabilirsiniz. Yaşlı Shao Hanım. Yongan prensesini yanlış anladınız. Gidip iyi bir özür dileseniz iyi olur. Siz, yaşlı Shao Hanım. Yongan önce bir prensestir. Sonra sizin Shao ailesinin gelini. Gelecekte konuşurken ölçüyü kaçırmayın. Sen. Lütfen kendinize çekidüzen verin. Sen. Sizinle işim bitmedi. Prenses, sonunda döndünüz. Önceki hayatta. Huamei başıma gelenlerden sonra. Xia Dingyi'nin yatağına girdi. Şimdi bakınca onun bu kıyafeti neredeyse benim, efendisininkiyle. Aynı seviyede. Huamei, muhasebeden biraz yeni çay getir. General ve yaşlı Shao Hanım gerçekten çok ileri gittiler. Liang Yu, önceki hayatta benim için öldü. Bu hayatta, ona asla bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Liang Yu, önceden beslediğin büyü böcekleri hala var mı? Prenses, onları beslememi sevmiyordunuz, değil mi? Hatta o şeylerin kötü olduğunu söylüyordunuz. Önceden çok dar görüşlüydüm. Bir şeyin kötü olup olmadığı. Onu kullanan kişiye bağlıdır. Harika. Prenses, kölelerin ellerinin kaşınması çoktan başladı. Bu Huamei, huzursuz biri. Ona bir büyü böceği bırak. Her an hareketlerini izle. Ama prenses, onun huzursuz olduğunu biliyorsun. Neden doğrudan onu cezalandırmıyorsun? Onu evde bırakıyorsun? Kesinlikle sorun çıkaracak. Ben de onun sorun çıkarmamasından korkuyorum. Bu olaydan sonra. Kesinlikle Xia Dingyi'den boşanacağım. Bunda Huamei'nin fırtına koparması gerekiyor. Hanımefendi, yaşlı hanım baş ağrısı çekiyor. Sonça salonuna gidip ilaç hazırlamanızı istiyor. Prenses, onu kovmalı mıyız? Gerek yok. Prensesliğimin tören kıyafetini çıkarın. Bugün beni yarı yarıya öldürdü. Başım çok ağrıyor. Vi, yaşlı hanım sizi ilaç hazırlamaya çağırıyor. Bu kadar geç mi geldin? Hiç kural yok. Sen kölesin, ben efendiyim. Kim sana bu kuralları öğretti? Benimle böyle konuşmaya nasıl cüret edersin? Dur Vifu, adamlarını durdur. Peki Vifu. Şimdi giderek daha küstah oluyorsun. Bu sabah. Beni yarı yarıya öldürdün. Şimdi de tokat atıyorsun. Hizmetkarlarımı. Kayınvalide siyahı beyaz yapıyor. Bu sabahki şehir kadına olayı, gelinin polise şikayet etmek zorunda mı? Kayınvalide memnun olmak için. Şikayet et, şikayet et. Ne şikayeti? Sadece küçük bir yanlış anlama. Yoksa kayınvalidenle mahkemeye mi çıkacaksın? Öyle mi? Vifu, bu kıyafet sanırım görmüştüm. Zu ailesinin yaşlı hanımı da giymişti. Zhang açgözlü, genellikle iyi giyindiğimi ve iyi şeyler kullandığımı görünce. Kesinlikle alacak, bugün gerçekten tuzağa düştü, evet. Saray kadınları imparatoru görmek için bu tören kıyafetini giyer. Sen bu kadar iyi bir kıyafeti saklıyorsun. Ve büyüklere saygı göstermiyorsun. Çabuk çıkar da ben deneyeyim. Kayınvalide affedin, bu kıyafet size verilemez. Peki. Seni Shao ailesinin kapısına aldım. Bana minnettar olmadın, iyi hizmet etmedin. Şimdi bir kıyafet bile bana vermek istemiyorsun, öyle mi? Vermek isterdim. Ama korkarım siz kaldıramazsınız. Kaldırıp kaldıramayacağımı ben söylerim. Vifu bugün bu kıyafeti bana vermezsen, tüm Lojin şehrine senin saygısız olduğunu bildireceğim. Kayınvalide büyütmek istiyorsa, o zaman ilçe mahkemesine gidelim. Bakalım hakim ne diyecek? Gidelim o zaman. Kimseden korkmuyorum. Yuer oltaya geldi. Gelin bakın millet, yazık gerçekten. Oğlum sınırda ülkeyi koruyor, gelinim evde. Ben bu dul kadını eziyor. Bu General Shao'nun dul annesi değil mi? Bir de Yongan kontesi, bu kayınvalide gelin ikilisi. Nasıl mahkemeye düştüler? Zalimlik bu.
Yazık yazık. Aşağıda kim ağlayıp sızlanıyor? Mahkemede bağırmak ceza gerektirir. Yongan Kontesi, muhafızlar. Sandalye getirin. Neden ona oturtsunlar? Adil hakim. Kontes imparator tarafından atanmıştır, imparatorluk yasalarına göre. Unvan sahipleri oturarak sorgulanabilir, ne oldu? Benim kararıma mı itiraz ediyorsun? Peki, otursun o zaman ama adil hakim. Benim için adalet sağlamalısınız. Vi beni eziyor. Bana kötü yemek veriyor. Kendisi iyi yiyip içiyor. Saygısızlık bu. Asılsız suçlamalar kabul etmiyorum. Zhang, kanıtın var mı? Elbette kanıtım var. Bakın, Vi'nin giydiği, Zu ailesinin yaşlı hanımefendisinde de gördüm. Bir tane var, tacı ve elbiseleri bana vermesini istedim. Ama kesinlikle reddetti. Bu yaşlı kadın deli olmuş olmalı. Her şeyi istemeye cesaret ediyor. Kontese yazık. Böyle cahil fakir bir aileye gelin gelmiş. Sessiz olun. Kontesin üzerindeki elbise ve taç. Sana verilemez, dava kapanmıştır. Adil hakimim, Vi'den paramı aldınız. Yoksa aranızda gizli bir şey mi var? Cüretkar, cahil kadın, bir devlet görevlisini ve Nerede yanlış söyledim? Açıkça vicdan azabı çekiyorsunuz. Kontesin giydiği imparatorluk tören kıyafetidir. Sen sıradan bir vatandaş olarak Kontes'in tören kıyafetini almaya cüret ediyorsun. Bence bu imparatorluk otoritesine saygısızlık. Ne? Bu tatlı neden daha önce söylemedi? Şimdi davranışsızlık yapıp beni ve Kontes'i iftira ettin, muhafızlar. Buyurun, 50 kırbaç. Hakim, yanlış yaptım. Lütfen olmasın. Zhang, bu sadece başlangıçtı. Xiaoding'i vekile dönüp seni cezalandırdığımı öğrenince. Kesinlikle çok kızacak, o zaman boşanma teklif edeceğim. Kontes, yaşlı hanım yarı ölü dövüldü. Genç general dönünce. Öğrenirse nasıl açıklayacağız? Açıklama. Ben ona vurmadım ki, açıklama yapması gereken varsa kaymakama gitsin. Prenses, sonuçta Shao ailesinin gelini olarak bu kadar kaprisli davranamazsın. Hızlıca bazı değerli hediyeler hazırlayıp Sonche salonunun önünde diz çök. Yaşlı hanımefendiden özür dile, Huamei. Sen de efendine akıl vermeye başladın. Sen benim hizmetçimsin. Yoksa sen benim yerime diz çök. Ben, General bu gece geri dönecek. Belki de yaşlı hanımefendiye iyi hizmet edip generalı mutlu edersin. Belki de bana kızmaz. general bugün dönüyor. Bu nadir bir fırsat. Yakın olma şansı. Teşekkürler prenses. Huamei görevini yerine getirecek. Prenses, neden Huamei'ye fırsat veriyorsun? Generala yaklaşma şansı. Ona verdiğin büyü böceği hala duruyor mu? Evet. Ana böceğe biraz afrodizyak ver. Zaten huzursuz biri, bu gece. Xiaoding'in büyük bir hata yapmasını sağlayacağım. Vifu, annemi bu kadar aldatmaya nasıl cüret edersin? Yaşlı hanımefendinin karakterini, general benimkinden daha iyi bilir. Kaymakamın ona vurduğu 50 sopa bile hafif kaldı. Annem hatalı olsa bile. Sen onunla ciddiye almamalıydın. Ayrıca, şimdi annem yatakta hasta yatıyor. Neden onu doktora götürüp ilaç aldırmıyorsun? Yoksa koca general konağında, annemi tedavi ettirecek paramı yok. Çıkaramıyor musun? Sen, konaktaki her şey, Vifufu'nun parasıyla ayarlanıyor, hatta çeyiz bile. General konağına yüzünü kurtarmak için getirdi. Vifu, Xiaoding'i olarak. İnsan kökenini değiştiremez ama sen paran ve yüzün dışında. Hiçbir şey değilsin. Diğer her şeyde yetersizsin. Eğer ben hiçbir şey değilsem, o zaman general benimle boşansın. Boşanmak. General beni bu kadar küçümsüyorsa, erken boşanalım. Birbirimizden kurtulalım. Olmaz. Neden olmaz? Şu an terfim yaklaşıyor. Öncesi sonrası her şey için. Paraya ihtiyacım var. Mifu gidemez. Tamam. Sadece birkaç söz söyledim. Bu kadar sinirlenmeye gerek var mı? Yolculuktan yorgun düştüm. Seni başka bir gün ziyaret edeceğim. Prenses, neden bir hamlede General Shao'dan boşanmıyorsun? Acele etme, boşanma sadece benim kararım değil.
Xiaodingyi babamı kurtarmıştı. Boşanmadan önce büyük bir hata yapmazsa. Düşünmeden karar veremem. O zaman tüm Lojin halkı Vi ailesinin fakirleri ezdiğini ve nankör olduğunu söyler. Xiaodingyi boşanmadan önce. Seni rezil edip tüm Lojing'in maskarası yapacağım. Prenses, ne oldu size? Hemen bir bakın. Prenses, hamilesiniz. Ne? Hayır, Kuheng'in çocuğuna mı hamileyim? Prenses, Gayan Prensi ile sadece bir kez birlikte oldunuz. Çok şanssızız. Hemen size ilaç hazırlayayım. Çocuğu aldıralım. Olmaz. Prenses, çocuğu saklamak mı istiyorsunuz? Bu çocuğu istemiyorum ama o gün aldığım ölümsüzlük iksiriydi. Bu ilacın gerçekten panzehiri yok. Tamam, boş ver. Öncelik Shao ailesiyle başa çıkmak. Bu çocuğun ayları ilerlediğinde gizlice bir malikanede doğururum. Neden Li Fu her zaman itaatkardı? Hiç karşı çıkmadı. Ama şimdi, boşanmayı bile göze alıyor. Acaba, dışarıda bir metresim olduğunu mu öğrendi? Kim? General, ben prensesin Nedime'yim. Huamei. Beni yatıştırmak için hemen birini gönderdi, demek ki. Sadece kızgınlığıydı. Tabii ki. Bana derinden aşık. Kolayca boşanmaz. Yukarı gel konuş. Efendim, Bu cariyenin biraz güzelliği var. Ne işin var burada? general, yalnız içtiğinizi görünce sizinle sohbet etmek istedim. Prenses. Sadece generalin içkiyle sıkıntısını gidermek istedim. Generalın bir gecede böyle utanmazca davranacağı aklıma gelmezdi. Ve hemen generalla ilişki kurdum. Dün gece biraz fazla içmiştim. Ve ona zarar verdim. O halde, bundan sonra odamda hizmet etsin. Vifu, çok sinirlenmiş olmalısın. Bu hizmetçiyi, senin o kötü huylarını düzeltmek için kullanacağım. Bu nasıl olur? Bu kadın, generalla olan planımı mı bozacak? Kıskandığı kesin. Huamei benim özel hizmetçim, ona kötü davranılmamalı. General, onu karıya yapsın. Ne? Bugün uğurlu bir gün, hemen halledelim. Huamei'yi bugün eve getirelim. General, ne düşünüyorsun? Sadece bir hizmetçi. Neden bu kadar büyük bir olay çıkarıyorsun? Huamei, Vi ailesinden benimle gelen biri. İkimiz kız kardeş gibiyiz. Karıya olması bile ona yazık. General kabul etmezse ben razı olmam. Nasıl istersen. Prenses gerçekten. Prensesin bu büyük iyiliğini Huamei'yi ömrüm boyunca çalışarak ödeyeceğim. Yeter, kendini ezik hissetmemen yeterli. Bugünden itibaren General'ın yanındaki Lotus Rüzgarı Köşkü'ne taşın. Hizmet etmen de kolay olur. Teşekkür ederim, prenses. Xiaodingyi'nin karıya alması olayını. Yay. Ne kadar çok kişi bilirse o kadar iyi. Anlaşıldı. Xiaodingyi, yaptıkların ne kadar aşırı olursa ileride senden boşanmam o kadar az eleştirilir. Kraliçe Hazretleri, General Shao'nun karıya aldığını duydu. Sizin için üzüldü. Bütün gece uyuyamadı. Evet prenses. Hanımefendi de dün gece uyuyamadı. Bütün gece ağladı. Teyzemi ve annemi endişelendirdim. Lütfen bu iki mektubu babamın ve annemin ellerine ulaştır. Okuyunca anlayacaklar. Liang Yu, beni giydir. Saraya gidip teyzemi göreceğim. Prens Gayan, beni çok beklettin.
Sarayda imparatorun cariyesi olmam elimde değildi. Henüz evlenmeden önce. Yıllardır sana aşıktım. Bu henge gidiyorum. Gün ışığı altında. Saraya girip imparatorun cariyesiyle gizlice buluşuyorsun. Senin için o kadar çok mektup yazdım. Neden tek bir kelime bile yazmadın? Siheng? Kalbim taştan mı yapılmış? Bu yeğenin teyzesiyle gizlice buluşması mı? Çok heyecanlı. Hanımefendi, dikkatli konuşun. Biz birbirimizi hiç tanımıyoruz. Ben nasıl? Sizinle mektuplaşabilirim. Açıkça birkaç kez görüştük. Ne zaman? Saraya girmeden önce ve girdikten sonra. Seni uzaktan izledim. Hanımefendi, saçma sapan konuşmayın. Ailenize zarar gelebilir. Demek tek taraflı bir aşkmış. Gerçekten duygusuz. Yeterince dinledin mi? Çık artık. Ne tesadüf, prenses. Seni burada görmek. Evet, gerçekten tesadüf. Görünüşün gün geçtikçe daha da parlak. General Shao'nun zaferle dönmesi, ruh halini yükseltmiş olmalı. Zhao Ding'i başkente geldiğinin ertesi günü karıya aldı. Şehir ayağa kalktı. Siheng, bu benimle alay etmek mi? Yine de prensesin eşsiz zarafetiyle kıyaslanamaz. Saraydaki hanımefendiler bile sizi gündüz düşlerinde görüyor. Ben, prenses kadar değilim. Hadi birbirimizi incitelim. Kim korkarsa köpektir. Prenses şaka yapıyorsunuz. Hank, prensesle tanışmadan önce hiçbir kadınla ilişkisi olmadı. Prenses olmasaydı ben hala temizdim. Prenses, size daha önce söz verdiğim şeyi unutmadım. Bir isteğiniz varsa çekinmeden söyleyin. Önce oturun, prenses. Çocukluğumdan beri hastalıklı ve zayıfım. Son günlerde sağlığım iyice bozuldu. Fazla zamanım kalmadı. Acaba prenses, konaklarıma gelip bana yardım eder misiniz? Prenses, konaklarınızda zaten doktorlar var. Üstelik henüz evlenmediniz. Ben evli bir kadınım. Eğer ansızın konaklarınıza gelirsem, ikimizin de itibarı mahvolur. Başka bir istekte bulunun. Değiştirilemez. Tek isteğim bu. Sen utanmazsın. Prenses, eğer uygun değilse konaklarıma gelmeniz zor olabilir. Belki akşam gelirsiniz. Prenses, bana ne kadar büyük bir iyilik yapmış olursanız olun. Bu asla mümkün değil. Kalp krizi. Siheng bana yapışmak istiyor. Peki o zaman, prenses konaklarıma gelmeyi uygun bulmuyorsa, biraz tonik ilaç gönderin. Çok iyi. Duyduğuma göre prenses, kendi hizmetçisini General Shao'ya kariye olarak vermiş. Tam da ihtiyacın varken. Ben de sana dövüş bilen bir hizmetçi göndereyim. İlaç getirmemi istersen onu gönderirim. Olur mu? Huheng bana adam sokmaya çalışıyor. Önce aşırı bir istekte bulunup reddedildikten sonra başka bir şey istiyor. Kabul etmeyeceğine inanmıyorum. Peki o zaman. Teyzeciğim, Xiaoding ile olayı halledeceğime emin ol. Geçen hayatta Vidük'ünün ailesi idam edildi. Teyzem de Kunling Sarayı'nda intihar etti, bu hayatta. Bu trajediye izin vermeyeceğim. Teyzen sadece senin için üzülüyor. Senin statünde biri. Fakir biriyle evlenmemeliydi. Kim bilebilirdi ki? O Xiaoding'in böyle sorun çıkaracağını. Teyze, kararımı verdim. Xiaoding'den boşanacağım. Afu, anlaman iyi oldu. Ama ne zaman boşanmayı planlıyorsun? Henüz zamanı değil. Demek bir planın var. Şuanger. Bir sürü beceriksiz. Karımı ve oğlumu böyle mi bakıyorsunuz? Kocacığım, kızma, biraz ilaç içip. Dinlensem iyi olurum. Şuanger, sen benim karımsın. Benim yanımda güçlü görünmek zorunda değilsin. Çabuk söyle, hanım nasıl suya düştü? General, hanım şehir dışından alışveriş yaparken nehir kenarında. Generalin karıya aldığını duymuş. Bu yüzden şok olup bayılmış ve göle düşmüş. Sarhoşken yaptığım o şey. Kesinlikle Şuanger'in öğrenip üzülmesine izin veremem. Şuanger, endişelenme. Karıyı alma olayı annemin kendi kararıydı. Benim haberim yoktu. Kocacığım, annen neden senin için karıya almak istedi? O V ailesi, ailesinin gücüyle böyle küstah davranıyor.
Annem de bilerek onun hizmetçisini yükselterek. Onun gururunu kırmak istedi. Kocacığım, sana inanıyorum. Ama tesadüfen çiftlikteki hizmetkarlardan duydum ki ben generalin sadece görünmeyen bir metresiymişim. Bir çocuk doğurdum. Karnımda bir tane daha var. Ama eve bile giremiyorum. Hangi hizmetkar böyle dedikodu yapıyormuş? Dışarı çıkarıp sopayla öldürün. General, bir kişinin ağzını tıkayabilirsin. Ama tüm dünyanın ağzını tıkayabilir misin? Şimdi beni bu kırsal malikanede tutuyorsun. 1-2 gün sorun değil. Ama zaman geçtikçe herkes öğrenecek. Şuanger, acele etme. Seni resmi olarak geri getireceğim. Kocacığım, senin için bu acıya katlanabilirim. Ama şimdi herkes diyor ki benim Şener'im gayrimeşru bir çocukmuş. Şener. Hanımefendi, küçük efendi uyandı. Baba, V'nin yanındaki hizmetçi bile efendi olabiliyor. Ben ne zaman generalin konağının meşru büyük oğlu. Olacağım. Şener, baba kesinlikle. Luo Yang'ın tüm soyluları önünde sizi eve getirecek. Harika, baba. Bu acı oyunu oynamaya değdi. Biz anne oğul. Sonunda kurtuluyoruz. Prenses, getirdim onu. O kısa ömürlü veliahtın gönderdiği kişi sensin. Adın ne? Prenses Hazretleri, adım Daoyi. Daoyi, bıçak kullanmakta iyi misin? Asıl adım Daojushu. Her bıçak bir ölüm demekti. Bu yüzden Daoyi oldum. Bu Heng'in yanındakiler gerçekten sert. Peki adın Daoyi ise acaba? Vianney ve Gonki'de var mı? Evet, Bu Heng'in yanındakiler gerçekten. Her alanda usta. Daoyi. Son zamanlarda Shadinki'nin yeri belli değil. Onu daha sık gözetlemeni istiyorum. emredersiniz. Şehir tanrısı tapınağı olayının. V'nin itibarını yerle bir edeceğini, böylece Şuanger ve çocuğu kolayca geri getirebileceğimi sanmıştım. Ama işler ters gitti. Bu arada, 3 büyük itaatsizlikten en büyüğü soyu sürdürmemektir. Eğer Li kısırsa, ömrü boyunca avucumun içinde kalır, asla baş kaldıramaz. Prenses, generali takip ettim, yüzünü örtüp. Gizlice kara borsaya gitti. Bu satıcıdan bir şişe ilaç aldı. Daoyi gerçekten verimli çalışıyor. Shadinki senden ne ilacı aldı? Doğruyu söylersen serbest kalırsın. Kara borsanın da kendi kuralları var. Söyleyemem. Prenses, Daoyi onu bir bıçak darbesiyle halledeyim mi? Hizmetkarımın büyü böceği de onu ölümden beter edebilir. Acele etme, bence o söylemek istiyor. Değil mi? Söylüyorum. O benden bir tane soyu kesme hapı aldı. Soyu kesme hapı. Bu ilaç cinsiyet ayrımı yapmaz. Bir kez alındı mı, ömür boyu çocuk sahibi olamazsın. Geçen sefer namusumu lekelemek istedi. Bu sefer de bedenimi mahvetmeye çalışıyor. Shadinki. Görüşürüz. Ding Xuan için. Gerçekten her şeyi yapabilirsin. Defol git. Prenses, general gerçekten çok ileri gitti. Onu zehirlememi ister misin? Daoyi de hizmet edebilir. Bir darbede öldürmek daha hızlı olur. Gerek yok. Öylece ölmesine izin vermek ona iyilik olur. Liangyu. Sende aşk büyüsü adında bir büyü böceği olduğunu hatırlıyorum. İhanet eden taraf kalpten ölür, sende hala var mı? Var ama biraz zaman alır ve kullanacak kişinin kanını ilaç olarak almak gerek. Önceden hazırla. Ling Shuang Shuhung'un kanına gelince. Onu ben alırım. Li ailesi çok saygısız, Pekin'e döndüğümden beri. Avluya bir kez bile adım atmadı. İlacı vermek için bile kendim gelmek zorundayım. Jiret, ben generalim, sen beni durduracak mısın? Prenses bugün kutsal metinleri kopyalayarak yoruldu. Öğle uykusunda, general, lütfen geri dönün. Hemen onu uyandır. Özür dilerim, emrinizi yerine getiremem. Jiret, ben generalin emrini dinlemeyecek misin? Sanırım ölmek istiyorsun. V'nin yanında ne zaman böyle bir usta oldu? Ablacığım,
İyi misin? İyiyim. Sen kimsin? Yeni gelen hizmetkar. Kim olduğumun ne önemi var? Kiyun bahçesinde sorun çıkarırsan seni parçalarım. Cüret. Bir generalle böyle konuşmaya cüret ediyorsun. Benim efendim sadece prensestir. Prens şöyle dedi. Prensese saygısızlık eden olursa, çekinmeden harekete geç, sorun olursa, o sorumluluk alır. Gerçekten isyan ettiniz. Sen ve bu Viengyu. İkiz de malikanenin kölelesiniz. Efendilerinizle böyle konuşmaya cüret ediyorsunuz. Yarın ikiniz de kendinizi köle pazarına atın. General gerçekten çok heybetli. Benim insanımı cezalandırmaya senin yetkin yok. Lee, son zamanlarda haddini aşıyorsun. Bu iki hizmetçi yüzünden. Bana böyle konuşmaya cesaret ediyorsun. General, sebepsiz yere avluma geldin. Benim insanımı cezalandırmak istiyorsun. Şu an sana böyle konuşmam. Zaten yüzünü kurtarıyorum. Sen. Lee, ben senin kocanım. Bu dünyadaki tüm kadınlar. Kocalarını rehber edinmez mi? Bugün düzgünce özür dilemezsen, kesinlikle aile cezası vereceğim. Aile cezası. Güzel. Aile cezası vermeden önce generala 3 sorum var. Söyle. Generala soruyorum. Babamın ve ağabeyimin rütbeleri nedir? Teyzem kimdir? Vifu, bununla ne demek istiyorsun? Görünüşe göre general kafası karışmış. O zaman generalın yerine ben cevaplayayım. Babam Kuzey Ordusu komutanı, miras alınan 1. sınıf dük. Ağabeyim Dük Sarayı varisi, 2. dereceden Kuzey Ordusu komutanı. Teyzem İmparatoriçe, tüm dünyanın annesi. Ve ben. İmparator tarafından bizzat atanmış Yongan prensesiyim. Gelirim prensin kızıyla aynı. Vi, sen. Ya sen? Atalarının unvanı neydi? Hangi başarıları elde ettin? Hangi rütbedesin? Ben bir unvan sahibi prensesim. Sen bana aile cezası vermeye cüret ediyorsun. Büyük kutsal hanedanlığında önce hükümdar ve tebaa. Sonra ahlak kuralları gelir. Ben üstünüm, sen alçaksın. Aile cezası bile olsa. Cezalandıran ben, cezalandırılan sen olmalısın. General. Prenses. Ne tartışıyorsunuz? Prenses, biz bir aileyiz. Ne konuşacaksanız. Oturup düzgünce konuşamaz mısınız? Tam öfkemizi atacak yer arıyorduk. Güzel, sen benimle aile olduğunu iddia etmeye layık mısın? Defol. İt iti ısırır. Yani. Afu, başka işlerim var, önce gidiyorum. Bugün gerçekten içim rahat etti. Neden? Eskiden hep ben Vifufu'yu ezerdim. Bugün neden ben üstünüm, sen alçaksın diyebildi? Şuanger. Evet, Şuanger'i bulmaya gidelim. Sadece onun karşısında. Gerçek bir erkek olabiliyorum. General. Vi ailesinin sözlerini de ciddiye alma. Vi Dükü'nün ailesi ne kadar güçlü olursa olsun. Tek kızı sonunda senin haremine hizmet etmeye gelmedi mi? Belki de beni düşündüğüm kadar sevmiyordur. Sadece babasını kurtardığım için bana minnettar. Hayır general, sen genç neslin liderisin. Kaç kadın seninle evlenmek ister? Vi ailesi kesinlikle. İleride büyük başarılar elde edeceğini hesaplayıp kızını önceden buraya gelin olarak gönderdi. Şuanger, tam da doğru noktaya değindin. Lee ailesi o kadar güçlüyse, eğer ben olağanüstü biri olmasaydım, Lee Dükü kızını bana verir miydi? Kesinlikle. Senin şansını kullanıp yükseliyorlar. Sana teşekkür etmeleri gerekirdi. Şuanger, sen gerçekten benim anlayışlı çiçeğimsin. Prenses, general bu birkaç gündür kırdaki malikaneye gidiyor. O metresiyle birlikte. O Ling Shuang hamile bile. Xia Dingyi. Kendi çocuğunu öldürmekten korkmuyor mu? Hadi gidelim, eski tanıdıklarla görüşelim. Prenses, o Ling'i hiç görmediniz mi? Nasıl eski tanıdık olabilir? Geçmiş hayatımda görmüştüm.
Sen kimsin? Ne işin var burada? Sen kimsin? Eskiden buradaki Fu amca nerede? Fu amca, tanımıyorum. Hemen buradan defolun. Burası. General Shao'nun malikanesi, prensesin. Malikanesi değil. Aynen. Bugün prenses bizi özellikle kaplıcaya davet etti. Seni yaşlı sevimli şey. Bu malikane imparatoriçe tarafından Afu'ya verildi. Ne zaman Shading'inin oldu? Siz saçmalıyorsunuz. Yoksa General Shao kesinlikle asker gönderip sizi tutuklatır. Buradaki sorumluyu çağırın. Hey, buraya gelin. Ne oluyor? Kim size burada kavga çıkarma izni verdi? Siz bu hizmetkarlar, efendinizi tanımıyorsunuz, tamam da. Şimdi efendinize karşı gelmeye mi başladınız? Afu, bugün senin adına onlara iyi bir ders vereceğim. Ellerini kirletmeye değer mi? Hatırlıyorum, yakınlarda imparatorluk muhafızları vardı. Yuer, git imparatorluk muhafızlarını çağır. Emredersiniz. Bekleyin bakalım. General Shao geldiğinde hepinizi tutuklatacak. Hiçbiriniz kaçamayacaksınız. Prenses, imparatorluk muhafızları geldi. Kim burada kavga çıkarıyor? Nasıl sen olabilirsin? Patron, seni tekrar görebileceğimi hiç düşünmemiştim. Gashengzi, yıllar sonra seni görmek. Askerdeki o tüysüz delikanlıdan gerçek bir adama dönüşmüşsün. Patron, benimle dalga geçme. Bu arada, burada ne oldu? Ne oldu? Huodu'yu bugün kız kardeşlerimi getirmek istedim. Malikaneye gezmeye ama hiç beklemediğim bir şey oldu. Malikanemin sahibi değişmiş. Bu ne cüret? Bu, prensesin malikanesi. Siz kimsiniz? Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Biz sadece emirleri yerine getiriyoruz. Götürün onları. Efendim, içeride bir hamile kadın ve bir çocuk daha var. Sen kimsin? Görünüşe göre hamilesin. O halde bir kocan olmalı. Kocanın adı ne? Vishi, beni tutuklamaya geldin. Neden bildiğin şeyi soruyorsun? Bugün buraya sadece kız kardeşlerimle gezmeye geldim. Nasıl oldu da seni tutuklamaya geldim? Sen kimsin ki? Seni tutuklamak için özel olarak gelecek kadar önemli misin? Sen küçük şeytan. Açıkça beni aşağılamaya geldin. Bu halkın önünde itiraf etmemi istiyorsun. Shao Ding'in metresi olduğumu mu? Fazla ileri gitmemeni tavsiye ederim. Gashengzi. Bu kişiyi Wingu muhafızlarının zindanına götürün. Sorgulamayın. Kimseyle görüştürmeyin. Anlaşıldı mı? Patron, rütbem düşük. Prensin bana kızmasından korkuyorum. Benim jetonumu al ve git. Si Heng'e söyle, bunu benim yaptırdığımı söyle. Götürün onu. Emredersiniz. Vishi, bugün yaptıkların için pişman olacaksın. Az önce küçük bir olay yaşandı. Herkes sakin olsun. Hemen yemek servisi için hazırlık yapılmasını emrediyorum. Az önceki kesin General Shao'nun metresiydi. Bu ne cüret? O metres, prensesle nasıl kıyaslanabilir ki? General Shao kör olmuş. Duyduğuma göre 2 gün önce bir karıya almış. Sıradan bir aileden gelen biri. Prensesin yüzüne böyle tokat atmaya nasıl cüret eder? Si Heng. Sen ne arıyorsun yatağımda? Prenses, bu ne demek? O gece at arabasında kıyafetlerimi çıkarırken böyle değildin. Eski meseleleri tekrar açma. Söyle, gecenin bu saatinde beni bulmana sebep ne? Bugün Huo Minkuan'ı buldun. Onun gayrimeşru oğlu ve metresini Winwu muhafızlarıma getirmesi için. Nasıl yardım etmemi istiyorsun? Saygıdeğer Sol Başbakan, lütfen o birkaç kişiyi gözet altında tutmama yardım et. Zamanı geldiğinde Dao'yu seni çağırması için göndereceğim. Beni kullanırken hiç de tereddüt etmiyorsun. Ancak bu sol başbakan diye çağırma. Hoşuma gitmiyor. Peki neyi seversin? Kuzenim diye seslen. Seni küçük fasulye filizi, büyüdüğünde böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Bu kadar serseri olacağını. Çocukluğumuzdan bahsetmeye cesaretin mi var? O zamanlar seninle birlikte göl kenarına kurbağa yakalamaya giderdik. Ateşim çıktı. Neredeyse ölüyordum. O günden sonra sen benimle hiç oynamadın. Bir daha beni aramadın. Neden? Söylemeye utanmıyor musun? Kim hasta gibi olanı? Biraz oynayınca ölecek gibi olanla oynasın. Senin yüzünden. Ceza bile yedim. Ondan sonra kim seninle oynamaya cesaret etsin? Ben
Biraz oynayınca ölecek gibi oluyor. Yoksa General Shao'nun güçlü kuvvetli olduğunu mu sanıyorsun? Ama ben çocukluğumdan beri zayıf ve hastayım. Ben sadece küçük bir. Dur. Kuzenim sadece görünüşte zayıf. Yoksa o geceyi mi övüyorsun? Kuzenim sadece görünüşte zayıf, aslında. Yöntemleri hiç de zayıf değil. Duyduğuma göre 2 gün önce Maliye Bakanı'nın ailesine el koymuşsun. Duyduğuma göre adamın evinin duvarlarını bile yıkmışsın. Hayyi, rüşvet yiyip asker maaşlarını keserek ölümü hak etti. Teşekkür ederim. Hayyi'ye el koydum. Neden bana teşekkür ediyorsun? Babam ve ağabeylerim hala cephede savaşıyor. Kuzeyi savunan ordu o maaşları alamazsa tehlikede olabilir. Peki kuzenim. Bana nasıl teşekkür etmeyi düşünüyorsun? Teşekkür meselesi yarına kalsın. Gece geç oldu. Prens, lütfen dönün. Kuzenim, sen gerçekten acımasız birisin. Neyse, ben de iyilik yapıp karşılık bekleyen biri değilim. Kuzenimi bir kez görebilmek yeterli. Vifu, bu hayatta asla kalbini kaptırma. Gök yıkıldı. Altın torunum. Şener daha çok küçük. Hapishanede nasıl yaşayacak? Hep Lee ailesinin suçu. Ne diye iyi güzel köye gidiyorlarmış? Oğlum, sana söylüyorum. Ailemiz 3 nesildir tek erkek çocukla devam ediyor. Şener'in başına bir şey gelmemeli. Tüm bağlantılarını kullanacaksın. Ve Şener'i kurtaracaksın. Anne, ben de Şuanger ve Şener'i kurtarmak istemez miyim? Ama benim rütbemle hiçbir şey yapamam. Önemli değil. Para ödeyelim. V ailesinin çok çeyizi var. Anne, param olsa bile ben söyleyemem ki. Söylesem, tüm Luojin şehri bilir. Şuanger'in benim dışarıda tuttuğum aşık olduğumu. Şener'in de gayrimeşru çocuğum olduğunu. Bu, Terfim yaklaşıyor, bu suçu alamam. ne yapalım o zaman? Öylece ölmesini izleyemeyiz. Binbu muhafızlarının başında Kuheng var. Kuheng de V'nin kuzeni. Şimdi, sadece onun Şuanger ve Şener'i kurtarma şansı var. O zaman V'yi gönderelim tatlı şeyi. Altın torunumu kurtarsın. Lee dün gece çiftlikte kaldı, henüz dönmedi. Anne sakin ol, döndüğünde onu göndereceğim. Gayan prensine gidip adam salmasını rica etsin. O tatlı şey ne zaman döner bilinmez. Olmaz. Torunum zindanda daha ne kadar dayanır bilmiyorum. Onu kendim kurtarmalıyım. Aşağıda kim davul çalıyor? Büyük hakim, altın torunumu Winwu muhafızları yakaladı. Lütfen onu kurtarın. Yongan prensesinin çocuğu yok. Bu torun nereden çıktı? Shao ailesinde yeni doğum duymadık. Dışarıdan mı? General Shao yeni karıyı aldı. Şimdi de gayrimeşru çocuk çıktı. Ne felaket. Zhang, saçmalama. Bildiğim kadarıyla. Prensesin çocuğu yok. Bu torun nereden? Kötü haber, general. Yaşlı hanım mahkemeye gitti. Şeyini kurtarmaya gittiymiş. Ne? Terfim yaklaşıyor. Anne ne karışıklık çıkarıyor? Shen, ailemizin 3 nesil tek varisi, hayati tehlike var. Artık önemi yok. Büyük hakim, torunum. Anne, saçmalamayı kes. Efendim özür dilerim. Annem köylü, cahilce konuşuyor. Onu götürüp aydınlatacağım. Gidelim, General Shao. Mahkeme girip çıkacağınız yer değil. Bugün açıklamadan kimse çıkamaz. Lordo. Komutan Huo, bu nedir? Torunum. Tanıma. Anne beni öldürmek mi istiyor? Lordo, dün bir grup suçluyu yakaladım. Prens Şehzade emretti. Bu davayı Sayın Yu'ya devretmemi istedi.
Biri prensesin özel mülküne izinsiz girmiş. Hadi, gidin. Prensesi buraya getirin. Emredersiniz. Yol verin. Aile ayıbı dışarı çıkmamalı. Bu olay kesinlikle gizli kalmalı. Sayın O. Prenses, lütfen yukarıya oturun. Aşağıdaki kişi dadısı mi? Evet, öyle. Söyle, neden prensesin özel mülkündeydin? Sayın Hakim, beni dadı Gu adında biri satın aldı. Generalin eşine ve küçük efendiye hizmet edeceğim söylendi. Generalin eşi mi? Hangisi o? Generalin eşi sensin demek. Bayan Link, size soruyorum. Kocanız. Hangi general? Adı ne? Sayın O, Lin kapıcı, mülkün Shao soyadlı bir generale ait olduğunu söyledi. Salonda bir General Shao var. Dadı Jui'nin tanımasına izin verelim. Komutan Huo ne demek istiyor? Beni suçlamak mı istiyorsun? General Shao, gergin olmayın. Sadece görevimi yapıyorum. Onu tanımalısın, değil mi? Kişi yok oldu. İsyan bu, gerçek isyan. Gözümün önünde cinayet işlemeye cesaret ettiniz. Benim başkent yönetim ofisimi kolay lokma mı sanıyorsunuz? Efendim. Adamlarımın bir bakmasına izin verebilir misiniz? Buyurun prenses. Zehirlenmiş. Cesedi götürün. Biri tanığın ağzını kapatmak istiyor. Gerçekten general mi? Onun geleceği için. Benim şeylerimi terk edecek mi? Olmaz. Baba, anne, Şener eve gitmek istiyor. Zavallı altın torunum, Şener ağlama. Büyükanne seni çok yakında eve götürecek. General Shao'nun annesi neden bu çocuğa torunum diyor? Prensesin çocuğu yok. Bu nasıl oluyor? Yoksa bu çocuk General Shao'nun gayrimeşru çocuğu mu? Hocam, bu çocuk. Gerçekten senin mi? Prenses, içinde birçok gizli detay var. Önce eve gidelim mi? Sana yavaş yavaş anlatayım. Prens Kayan geldi. Prens Şehzade'yi selamlıyoruz. Rahatsız olmayın. Ben sadece tesadüfen geçiyordum. Sayın O, davaya devam edin. Emredersiniz. Lütfen yukarıya oturun, Prens Hazretleri. Bu adam. Özellikle gelip benimle dalga geçmeye bakıyor. General Shao, lütfen dürüstçe cevap verin. Bu anne ve çocukla ilişkiniz. Si Heng burada duruyor. Yalan söylemeye devam edersen, kariyerimi etkileyebilir, o yüzden. Efendim, bu çocuk. Evet, benim. Link Hanım, sınır kasabasında aldığım bir kariyem. Gerçekten dışarıdan bir kadın ve gayrimeşru çocuk bulmuş. Prenses için gerçekten üzüldüm. Shao ailesi küçük bir aile, hiç kural bilmiyorlar. Aynen, prensesin henüz çocuğu olmamışken gayrimeşru çocuk 2 yaşına gelmiş. Muhtemelen prenses eve gelir gelmez bu kadın vardı. Shao Ding'i, sen benim arkamdan böyle mi yapıyormuşsun? Prenses, her şey benim hatam. Sadece bu Link Hanım. Sınırda hayatımı kurtardı, ailesi savaşta öldü. Hiç kimsesi yoktu, minnettarlığımdan onu kariye olarak aldım. Shao Ding'i halkın önünde diz çöktü. Bu performans gerçekten durumu tersine çevirebilir. Prenses merak etme, o sadece bir kariye, seni asla etkilemez. Asıl eşin olarak konumun, sadece. Acaba onu kabul edebilir misin?
Benden bu kadar korkuyormuş gibi davranıp Link Hanım'ı kimsesiz bir yetim kız olarak gösteriyor, beni karalamak istiyor. Neler oluyor? Acaba prenses çok zorba olduğu için mi? Bu Link kızı bu kadar iyi biri ise neden bana gerçeği söylemedin de onu benim çeyizimdeki çiftlikte sakladın bu? Link kızına hakaret değil mi? Fu gerçekten çok zeki konuşuyor. Xiao Dingyi. Sen ve Link kızı resmi nikahsız birlikte oldunuz, onu ve çocuğunuzu ne duruma düşürdünüz? Evet, General Shao'nun bu hareketi uygun değil. Prenses Hazretlerine. Onu anlamamış gibi gösteriyor. Çiftliğe gezmeye gittiğimi bile bilmiyordum. Bu kadar iyi bir Link kızı, isimsiz ve statüsüz bir şekilde çiftlikte saklanmış. Küçük sevimli, iki yüzlü, hayatını kurtaran kişiye böyle davranıp saklanıyorsun. Kesin bir iş var. Prenses lütfen öfkelenme. Her şey benim hatam. Bilince kızacağını düşündüm. Bu yüzden. Demek generalle 3 yıldır evliyim, sen hiç karakterime inanmamışsın. Ben... General zaferle döndüğü gün, çeyizimdeki hizmetçimi aldı. O gün onu görkemli bir şekilde kariye yaptım. Karakterime göre, general neden düşündün ki? Senin isteğine karşı geleceğimi. Öyle demek istemedim. Hem o köşk, teyzem tarafından bana çeyiz olarak verildi. Nasıl olur da benim adıma karar verirsin? Onu Link Hanım'ın oturması için veriyorsun. Aynen öyle. O köşk bir prensesin statüsüne göre düzenlendi. Link ailesi sıradan vatandaş, bunu hak edemez. Bir ana eşin çeyizini, başkasını beslemek için kullanmak olmaz. Büyük Şengin yasalarına göre bir kadının çeyizi kendisine aittir. Koca ailesi sebepsiz yere el koyamaz. General Shao. Li, beni herkesin önünde aşağılıyor. Ben Xiao Dingyi. Öyle bir beleşçi miyim sanıyorsun? Fuer, biz bir aileyiz. Neden iki ayrı dil konuşuyoruz? Madem çeyizden bahsettik, tam zamanı. Sana açıkça anlatmam gereken bir konu var. Shao ailesine geleli beri, çeyizim Shao ailesinin açıklarını kapatmak için kullanıldı. Yüz binlerce tayl gümüş. Kayınvalidemin erkek kardeşi. Çeyizimdeki birçok dükkanıma el koydu, hatta benim bir ailemin adını kullanarak o adi işlere bulaştı. Li bunu planlamıştı. Barışçıl bir çözüm hiç düşünmemiş. Aman tanrım, çeyize el koymuş. Hem de Yiğidüki konağının adını kullanarak. Dolandırıcılık yapmış. Prenses hem güzel hem de iyi kalpli. Böyle nankör birine gelmiş. Ne biçim şey bu? Kesinlikle. Çektiği sıkıntılar tahmin ettiğimden çok daha fazlaymış. Aile ayıbı dışarı çıkarılmaz. Shao ailesinin itibarını zedelersen. Sana ne faydası olacak? Hadi, şimdi benimle eve dön. Bırak beni. Bana kızgınsın çünkü 3 yıldır seni ihmal ettim. Yatak odasına gelmedim. Bu gece odana geleceğim. Aman tanrım. Prenses melek gibi güzel. General Shao, bu sade dış kadın için. Prensesi ihmal etmiş. Ne büyük bir utanç. Benimle gel, yoksa acımasız olmak zorunda kalırım. Oğlum, General Shao gözümün önünde prensesi tehdit etti. Ne büyük cesaret. Bir anlık heyecana kapıldım. Kusura bakmayın. Muhafızlar, zangın dolandırıcılık yapan erkek kardeşini derhal tutuklayın. olmaz. O bizim ailemizin parası. Olmaz. Vi, onları durdurmuyor musun? Küçük sevimli şey. Bu kayınvalide. Her zaman böyle mi Yongan prensesine hakaret ediyor? Kendi değerini hiç bilmiyor. Zang'ın davranışları uygunsuz, prensesi tehdit etti. Vian Yi, Buyurun. dövün onu. Hayır. Oğlum büyük bir general. Kim cesaret edebilir ki? Shao ailesi çok aşırı gitti. Başım çok dönüyor. Prensesimiz bayıldı. Onu hemen konutuma götüreceğim. Bana bu olayı tam olarak soruşturun. Bakan o. Bu dava tam olarak aydınlatılana kadar. Kimseyi serbest bırakmayın. Vian Yi, Evet, dönüyoruz. Lee ailesi, bedelini ödeyeceğime eminim. Lee ailesi her zaman kolay yönetiliyordu. Ama son zamanlarda neden? Başka birine dönmüş gibi. Benim torunumu kurtarın. Sutang yaşlı hanımı iyi gözetin. Bahçeden bir adım bile dışarı çıkmasına izin vermeyin. Ben Lee ailesini bulmaya gidiyorum. Emredersiniz. Prenses, bugün oyunculuğunuz gerçekten mükemmeldi. Sonunda içimizdeki öfkeyi attık. Bana borçlu olanı sonunda geri ödeyecekler. Ama Shao ailesi zaten sizden çok para harcadı prenses. Açık olan kısmı ödeyemeyecekler.
Yine de zararda kalacaksınız. Xiaodingli sınır bölgesinde. Gizli bir küçük hazinesi var. Eğer o parayı açığı kapatmak için kullanırsak. Helal olur. Ama General Shao bunu kabul edecek mi? Eğer hapishanedeki Ling ailesi ve o çocuğun yaşaması istiyorsa. O zaman parayı bana vermek zorunda. Ne oluyor? Prenses, bu hamilelik bulantısı. Ne? Görünüşe göre. Xiaodingli ile boşanma işlemini hızlandırmak gerekiyor. Bebek büyüdükçe saklayamayız. Eve gitmem. Bebeği gizli doğurmam lazım. Bebeğim, merak etme. Annen seni büyütecek. Prenses, Xiaodingli kapıda sizi görmek istiyor. Görüşecek misiniz? Ne kadar sabırlı sanıyordum. Kim bilebilirdi? Bir gecede sabrı taşladı. Lee daha da güzelleşti. Başlangıçta onunla iyi yaşasaydım. Bu duruma gelmezdik. Değil mi? Ling ailesi hamile, o ve Şener. Hapishanede dayanamıyorlar. Hemen davayı gelecek. Onların hepsini serbest bırak. General Shao, birinden yardım istiyorsun. Tavrın bu mu? Ben ne tavır takınıyorum? Lee, sen Shao ailesinin ana hanımısın. Cariyeleri ve çocuklarına bakmak. Zaten senin görevin. Beni hala resmi eşin olarak görüyor musun? Dışarıdakiler bilmiyor. Sanki ben senin Shao ailesinin düşmanıymışım gibi düşünecekler. O annen 3 günde bir, 5 günde bir beni mahkemeye veriyor. Annem cahil. Onunla nasıl tartışabilirim? Senin akrabaların benim çeyizimi gasp etti. O kişi zaten yakalanmadı mı? Bu kadar ciddiye alma. Ya sen? Dışarıda başkasıyla çocuk bile yaptın. Ben ise son öğrenen oldum. Bu resmi eşlik kim isterse yapsın, benim umurumda değil. Demek kıskanmış, ağzından sert sözler çıkıyor. Sadece Ling'in benimle çocuk sahibi olmasını kıskanıyor. Gerçekten bana delicesine aşık. Peki. Ben hatalıyım, onları serbest bırak. Bu gece odana geleceğim. Seninle çocuk yapacağım. Defol. Kim seninle çocuk yapmak ister? Sadece bu yıllar boyunca Shao ailesine verdiğim tüm yardımları iade et, ben de Siheng'e. Onu serbest bırakmanı söyle. Sen. Liş, biz bir aileyiz. Bu kadar net hesaplaşmaya gerek var mı? Gerçekten de o arsız yaşlı annen gibi birisin. Bugün 2 seçenek var. Ya parayı ver ya da... Ling ve oğlunun birlikte ölmesini bekle. Tamam, tamam, kabul ediyorum. Olur mu? Beni bekle. Peki general, haber bekleyin. Bugün Ling ve oğlunuz eve dönebilir. Liş, sen yaşadıkça. Ben Shao Ding'in karısısın. Ölsen bile Shao ailesinin mezarlığına gireceksin. Bakalım bu dik başlılığın ne kadar sürecek? Prenses, Bulu tarlası nedir? Bulu tarlası, imparatorun devlet memurlarına tahsis ettiği arazidir, ürünleri memurlara aittir. Ve vergiden muaftır. Anlıyorum. Geçen hayatta babamın yenilgisi erzak eksikliğinden kaynaklanmıştı. Bu hayatta bu verimli tarlalarla Kuzey Muhafız Ordusu'na zor zamanlarında yardım edebilirim. Prens, burası harem. Bir konumuz varsa ön salona geçelim. Prens. Burası arka bahçe. Prens efendim, ne işiniz var burada? Prenses, buraya gelmemin sebebi bahçenizdeki bu dut ağacı. Ne? Bahçemdeki ağacımı istiyorsunuz? Prenses, sarayımdaki falcı bana söyledi. 5 elementimde ahşap eksikmiş. Mutlaka kaliteli bir dut ağacı bulmalıyım ki tamamlansın. Prenses, bu ağacı bana vermek ister misiniz? Ciddi ciddi saçmalıyor.
Bu seferki amacı. Kesinlikle dut ağacı değil. Prens efendim, bağışlayın. Bu ağacı ben de çok seviyorum. Lütfen başka bir ağaç arayın. Söylemiştim. Bu bahane çok zorlama, işe yaramaz. General Shao. Belki biraz geri çekilseniz, prensesle yalnız konuşsam, belki fikrini değiştirir. Ne? Ben mi geri çekileceğim? Arka bahçeye gelip Shao Dinghi'den geri çekilmesini istiyor. Kafası ters mi çalışıyor? Prens efendim, asıl mesele, siz yabancı bir erkeksiniz. Eşimle yalnız kalmanız. Uygun olmaz. Sadece birkaç kelime konuşacağız. General Shao. Yoksa prensesle benim karakterimize. Güvenmiyor musunuz? Hayır. Prens efendim, yanlış anladınız. Asıl mesele, kadın erkek ayrımı. Korkarım bu dışarıya yayılırsa. İnsanlar dedikodu yapar. Prens efendimin şöhretine zarar verir. General Shao söylemezse, kim bilecek ki? Ben, Üstelik ikimizin de vicdanı rahat, gölgemizden korkmuyoruz. Başkalarının iftirasından da korkmuyoruz. Oldukça masumuz, çocuğun babası. prens efendim, her şeyi kabul edebilirim. Ama bu konu. Shao Dinghi, sen dışarıda 3 karı 4 kızla. Başkalarıyla çoluk çocuk sahibi olunca hiç sorun yok. Ben prensle. Birkaç ciddi mesele konuşunca mı olmuyor? General Shao, buyurun lütfen. Si Heng'in statüsü yüksek. Li Fu gibi içi boş bir aptalı nasıl beğenir? Hem de evli bir kadını. Fazla düşünmüşüm. Prens efendim, buyurun söyleyin. İnanmıyorum ki. Beni gece yarısı bulmanız sadece bir ağaç için olsun. Bu kadar yolu gelmişim. Beni burada mı bırakacaksınız? Liang Yu, çay getir. Gerek yok. Sadece rüzgardan hoşlanmıyorum. İçeri girip oturmamı istemiyor musun? Ne? Bir erkek ve bir kadın yalnız bir odada olmak pek uygun değil. O zaman at arabasında böyle dememiştin. Te. Gel içeri. Prens söyleyin, beni ne için aradınız? Hank bugün Dük'ün isteğiyle geldi. Bak, Babamın mektubu. Meğerse geçmiş hayatta babam Kuzey Ordusunu. Si Heng'in eline vermiş. Demek ki aralarında hep iletişim varmış. Afu, baba suçlu. Hayatını kurtarma iyiliği için. Seni Shao Dinghi'ye nişanladım. Onun iyi biri olmadığını bilmiyordum. Boşanmak istiyorsan, seni destekliyorum. Bu benim babamın bana yazdığı. Sen ne bakıyorsun? Senin abin ve ben ikimiz de başkentte değiliz. Gao Yang prensinden sana daha fazla ilgi göstermesini rica ettim. Zorluk yaşarsan, ona başvurmaktan çekinme. Babam Si Heng'den bana ilgi göstermesini istemiş. bana neden öyle bakıyorsun? Dük benden sana ilgi göstermemi istedi. Bilmiyorum, prensesin. Hank'in yardım edebileceği bir ihtiyacı var mı? Yardım gerekmez, sadece prensten. Beni ziyaret etmeden önce bana haber vermesini rica ediyorum. Ansızın arka bahçeye dalmanız çok korkutucu. Prensesin hiçbir isteği yok mu? Prens, benim ne isteğim olmasını umuyor. Mesela, Shao Dinghi o. Vicdansızla boşanıp benimle evlenmek gibi. Ne? Acaba o geceden sonra bana aşık mı oldu? Prens, saçmalamayın. Mektup ulaştı, başka bir şey yoksa lütfen dönün. Bardakımı neden alıyorsun? Ne olmuş? Sana yardım ettim. Biraz ödül alamaz mıyım? Sana yeni bir tane getireyim. İstemiyorum. Ben bunu istiyorum. Prenses, bir ay sonra bahar avı var. Gelecek misin?
Geçmiş hayatta Shao Dingyi bahar avında. Birinci oldu, benim de desteğimle. Pekala, Shao Dingyi. O zaman boş olan başkent garnizonu yardımcı komutanlığını doldur. Teşekkürler, İmparator. Gerim. Pekala, o zaman. İyi haberlerinizi bekliyor olacağım. Bu hayatta Shao Dingyi'ye asla izin vermeyeceğim. Bir daha gösteriş yapma. Kendi ellerimle. Onun yükselme merdivenini keseceğim. Şuanger, sen ne arıyorsun burada? Hamilesin, hava karanlık ve yol kaygan. Ya düşersen ne olacak? General, gece geç oldu. Işığınızın yandığını görünce uğradım. Bu ne? Biri generali kazanmak istiyor. Benim Şuanger'im gerçekten zeki. Çınar dikildi, sadece anka kuşunun gelmesini bekliyor. Bu mektup ya 5. prensten ya da Yu konsorttan. Gerçekten benim Şiadingi'nin kadınısın. Çok doğru tahmin. O V ailesi gibi değil. Sadece dışı süslü bir saman balyası. Tabii ki, generalle geçirdiğim bu yıllarda. Şu an gerde çok gelişti. Ancak evliliğimiz memurlar tarafından eleştirildi. Büyük bir tören yapmak uygun olmaz. Muhtemelen Şuanger'i üzmek zorunda kalacağım. Shaolang, seni zor durumda bırakmayacağım. Yeter ki kalbinde ben olayım. Ben memnunum. Vi ailesi, senin ailen ne kadar güçlü olursa olsun. Bir erkeğin kalbini tutamazsan, benim için gelinlik dikmekten başka ne yapabilirsin? Ling Shuang iyi bir taktikçi. Böyle bir durumda bile Shao Dingyi'yi ikna etti. Onu getirmesi için. O her an Şadingi'yi izliyor. Onu gerçekten o kadar mı seviyor? Git. Uygun değil. Bu sizin sağlığınıza da zarar verir. Söylediğimi yap, git ve hallet. Tamam. Pekala, çadırlar kuruldu. Bugün biraz dinlenin, yarın sabah erkenden. Av yarışmasına devam edeceğiz. Kuzen dur. Bir tane daha. Şu anda Shao ailesindeki durumunun zor olduğunu biliyorum. Eğer General Shao gelecekte sana yine uygunsuz davranırsa, Doğu Sarayı'na gelip beni ara, kuzen olarak senin için adaleti sağlayacağım. Teşekkür ederim kuzen. Fuer. Eskiden hep teyzenin seni. Benim veliaht prensesim olarak seçeceğini sanıyordum. Öğretmenimle tanıştım. Öğretmen demeyi biliyorsun. Sana verilen ödevleri ihmal etme. Tamam. Tuhaf. İmparatorluk hocası bugün bana bakarken biraz ölümcül bir bakışı vardı. Prenses. T. Az konuş. Hanımefendi, size el yıkamak için biraz su getireyim. Pekala, çabuk git. Ne yapıyorsun? Hanımefendi, prensimize ilaç verilmiş. Şu an kamp çadırları henüz zehirli maddeler için taranmadı. İçinde kalınamaz. Prens efendiyi önce sizin yanınıza bırakmak zorundayım. Ah. Prense daha önce de söylemiştim. Böyle bir bahane çok zorlama. İlaç falan verilmedi. Ne tür bir ilaç verilmiş ki? Hem, yanımızda imparatorluk hekimi var, gidip onu bulsana. Neden benim yatağıma koyuyorsun? Önce zehirlenme olayını araştırmaya gidiyorum. Prens efendiyi daha sonra alırım. Hey, dur. Afu. Sanırım ölmek üzereyim. Kalk. Ben evli bir kadınım, yatak çadırımda nasıl? Başka yıldayım. Afu. Zaten şu an yeterince kötü hissediyorum. Beni itmeyi bırakabilir misin? Bir an ne oluyor? Zehirlenmişse zehirlenmiş işte. Neden onu böyle bağlamak zorundasın? Aynen öyle. Bak. Ah. Deli misin sen? Neden böyle giyinmişsin? Fuer, afrodizyak etkisi olan bir şey içirildi bana. Bana yardım edebilir misin? Sana nasıl yardım edeyim? Yardım. Saçmalama. Çık dışarı. Afu. Nasıl böyle davranabilirsin? Unuttun mu? Geçmişte. Sen kendin afrodizyak etkisi olan bir şey içtiğinde benim arabama atladın.
Hiçbir şey sormadan seni kurtarmaya geldim. Beni böyle terk etmeye nasıl dayanırsın? İlkbahar avında prense kim cüret edip afrodizyak etkisi olan bir şey içirebilir? Bu Hank. Sus. Hemen çık dışarı. Eyvah! Bu kadar kolay mı fark edildim? Olmaz. Kabul edemem. Bu çok utanç verici olur. Gerçekten hasta olduğumu söyleyeceğim. Çık. Gitmiyorum. Afu, bitti. Shao Ding'i dışarıda. Afu, bugün hava aniden soğudu. Sana bir yorgan getirdim, üşüteceksin diye korktum. Afu, bu duruma. Yatakta yakalandık mı diyoruz? Hep senin yüzünden. Yok. Şimdi Sarı Nehir'e atılsam bile temizlenemem. O zaman içeri giriyorum. General Shao olmaz. Gece geç oldu, ben yattım bile. General Shao lütfen geri dönün. Afu, sen ve ben karı kocayız. Böyle resmi olmana gerek yok. Hemen yatağın altına saklan çabuk. Şu an zayıf ve hastayım. Üstelik daha yeni ilaç etkisindeyim. Ben gitmem. Sana saklanmana yardım edeyim. Saklanmıyorum. Afu. Sen. Afu. Gerçekten yattın mı? General Shao, yorganı bırakıp lütfen geri dönün. Madem geldin, bugün Lifu ile gerdeğe girseniz. Onun dileğini yerine getirip, bana gönülden yardım etmesini sağlasan. Afu, 3 yıldır birlikteyiz, hala gerdeğe girmedik. Bugün yapsak nasıl olur? General, lütfen durun. Afu, bu senin hatan. Biz karı kocayız. Nasıl bu kadar yabancı olabiliriz? Yapma şunu. Sana söylüyorum. Bana panzehir vermezsen. Devam edeceğim. Hocam şu anda dışarıda, senle. Yaptığının farkında mısın? Elbette biliyorum ne yaptığımı. Afu, kızma. O link sadece bir kariye. Senin asıl eş konumunu etkilemez. Ne dersin? Bu gece bir çocuk yapalım. Defol git. Afu, biliyorum. Ne kadar kızarsan. O kadar beni önemsiyorsun demektir. Bu Hank, ateşle oynuyorsun. Kızlar utangaçtır. Bazı şeyleri içten kabul etseler de. Ağızlarıyla söylemek istemezler. Biliyorum. Bu gece. Seninle bir çocuk yapacağım. Dur. Sonunda geldin. Biraz daha gecikseydin, prenses ben. Domuz kafesine atılırdım. Gözlerini aç da bak. Ben kimim? Ben senin efendinim. Bana böyle davranmaya cüret ediyorsun. Benim efendim sadece prensestir. Prenses seni yanına çağırmadı. Davetsiz geldin. Bu kuralsızlıktır. Sen. Dışarı çıkmazsan seni yatarak çıkarırım. Öhü. Kim var içeride? Dışarı çık. Afu, yatağında bir erkek var. İftira atma. Sadece bugün biraz üşütmüşüm. Öylesine öksürüyorum işte. Afu, yatak perdesini aç da bir bakayım. Yangın var. Şu an gel. Naoi, sen de git bak. Tamam. Yifu, sen. Beni önce mi boğmak istiyorsun? Neredeyse beni öldürüyordun. Eğer ikimizin olayı ortaya çıkarsa. Sen sadece itibar kaybedersin ama ben. Ben evli bir kadınım. Büyük Şenk yasalarına göre domuz kafesinde boğulmam gerekir. Merak etme, prenses. Az önce elimde zaten bir gümüş iğne saklamıştım. Üstelik. Şadingi kesinlikle bizi fark etmeyecek. Ayrıca, gerçekten zehirlenmiştim. Ölümüme seyirci kalamazsın. Değil mi? Sen. Yoksa. O gece. Prens, saçmalama. Hemen geri dön.
Yoksa o gece gerçekten benim çocuğuma mı hamile kaldı? Beni kabul etmekte ısrar etmemesi, büyük ihtimalle hamile olmasından kaynaklanıyor. Merak etme prenses. Bu ilaç aslında ben kendim koydum. Geri döndüğümde kendim panzehir içerim. Sen de gece boyunca. İyi dinlen, tamam mı? Az önce dışarıda neler oldu? Prenses, yaşlı hanımefendi Yue'nin çadırı yanıyor. Link, kocaman karnıyla onu kurtardı. Yaşlı hanımefendi Yu, hemen orada onu manevi torunu yaptı. Bu yangın biraz şüpheli geldi. Ling'in ortaya çıkışı da tuhaf. Onu hafife almışım. Prenses demek istiyor ki, bunların hepsi onun kendi düzeni miydi? Yaşlı hanımefendi Yue'yi kurtarmak demek ki. 5. Prens ve İmparatoriçe Yue'ye yanaşmak demek. Belki de bu. Xia Dingyi'nin istediği şeydi. Prenses, Link bir bela, yoksa hizmetkarım, karanlıktan yararlanıp onu. Tam da bu zamanlarda. Sakinliğimizi korumalıyız. Büyük balık yakalamak istiyorsan, önce küçük balıkla başla. Prenses, Yu ailesini de mi hedef almak istiyorsun? Yoruldum, şimdi gidebilirsin. Peki, Geçmiş hayatında Xia Dingyi bir ailesine ihanet etti. Belki de tam bu zamanda başladı. Bu hayatta trajediyi asla yaşatmayacağım. Bu bahar avı yarışmasında. En vahşi avı vuran kazanacak. Umarım beni hayal kırıklığına uğratmazsınız. Peki. Ben de katılıyorum. Fuer bir kadın. Neden gidip işleri karıştırıyorsun? majesteleri, fuer kadın olsa da. Asker bir aileden geliyor, belki de erkeklerden. Daha iyidir. Ah, asker ailesindenmiş, bir ailesi sadece. Sarayda büyümüş bir acemi, dövüş sanatları bir yana. Stratejide bile benden iyi değil. Veliaht Prensi muhteşem. Bu aptal. Veliahtın ölmesi iyi olurdu. Nasıl iyi oldu? Veliaht kuzenim, iyi misin? İyiyim. Fuer çok yetenekli. Annem onu baştan veliaht eşim yapmalıydı. Kocaman bir kara ayı. Kim avladı bunu, majesteleri? Az önce bu ayı bana saldırdı, prenses sayesinde. Onu avlayıp beni kurtardı. Öyle mi oldu? Ruyer, iyi misin? İyiyim, prenses zamanında yetişti. Majesteleri, yeğenimin erkeklerden aşağı kalmadığını söylemiştim. Ha. Fuer, General V'nin kızı olmanın hakkını veriyorsun. Kadınlar erkeklerden geri kalmaz, ama Fuer. Dövüş sanatları bildiğini. Hiç duymamıştım. Majesteleri sadece evde. Babam ve ağabeylerimden gizlice öğrendim. Ama... Zhao ailesine gelin gittikten sonra General Zhao. Kadınların savaşmasını sevmediğini söyledi, hiç göstermedim. Anlıyorum. Benim içinmiş, ben sadece onu. Ling'den aşağı göstermek için söylemiştim, gerçekten biliyormuş. Yine Xia Dingyi için mi? Bu av yarışmasında. En vahşi avı vuran kazanacak, Fuer. Ne istiyorsun? Li ailesine öyle ima ettim ki anlamalıydı. Benim için bir memuriyet rica et. Majesteleri, gerçekten bir ricam var, lütfen kabul buyurun. Demek ki beni seviyormuş. O benim karım. Erkek kendi adamı için plan yapmazsa, kimin için yapar? Söylemekten çekinme, yapabileceğim bir şeyse kesinlikle sözümü tutarım. Majesteleri, küçüklüğümden beri büyük konaklarda yaşamaya alışkınım. Şimdi General Zhao, birden 2 tane karıyı aldı. Üstelik 2 çocuk daha var. Bu konak biraz kalabalık görünüyor. Bu güzel. Bunu neden söylüyor? Ama General Zhao'nun rütbesiyle artık daha büyük bir konakta oturamaz.
Bu yüzden majestelerinden bir lütuf rica etmek istiyorum. Bana bir prenses konağı tahsis edin lütfen. Kendisi için lütuf istiyormuş. O, bu. Majesteleri, lütfen Fuer'e acıyın. Sadece bir ay içinde kaynanası onu 2 kez mahkemeye verdi. 2 kez. Böyle bir şey mi oldu? Evet majesteleri, küçücük bir general konağı. Gerçekten ona layık değil. Lütfen kabul edin. Fermanımı duyurun. Saray idaresi, Yongan prensesi için. Bir prenses konağı bulsun. Teşekkür ederim majesteleri. Hepiniz bir gece dinlenin. Yarın sabah hemen başkente dönüyoruz. Heyfu. Delirdin mi? Benim için bir memuriyet istemedin. Kendin için bir konak istiyorsun. General Shao, bu kara ayıyı ben vurdum. İmparatorun ödülü. Ve bana ait olmalı. Kendim için bir ödül istememde ne sakınca var? O kadar konak ne yapacaksın? Lee ailesinin çeyizinde. Kaç konak var? Yeter mi oturmaya? O konaklar, imparatorun bizzat bahşettiği prenses konakıyla. Bir değil tabii. Gelecekte çocuğumu tek başıma büyüteceğim. Prenses konağım olursa. Çocuğum da başkasının evinde kalmak zorunda kalmaz. Sen. Bu güzel. Neden artık benim kontrolümde değil? Yine nasıl benim yatağımdasın? Şadingi'nin metres tuttuğunu duydum. Prenses de beni metresi olarak görebilir. Hiç umurumda değil. Bu Hank ne diyor? Ogayan prensi, veliahtın hocası. Bu Hank, lütfen yapma. Xiaodingyi bana ihanet etmiş olsa da. Onun için sadakat göstermek zorunda değilim. Ama boşanmadan önce ben de o ahlaksız şeyi yapamam. Ahlak dışı şeyler yapamam. Şaka yapıyorum. Gel, tadına bak. Erik kurusu. Bunu son zamanlarda sevdiğimi nasıl biliyorsun? Ekşi oğlan, acı kız. Yani erkek mi olacak? Ben. Daoi'den duydum. Vay be Daoi. İki efendin mi var? İki efendim ne olmuş? Yoksa sana zarar mı veririm? Üstelik prenses unuttun mu? Heng artık senin insanın. O günkü olayı, efendi bir daha söyleme. Her gün ağzında. Fuer'ın nabzı, gerçekten hamile. Ağzımda değilse, nerede olacak? Yoksa kalbimde mi? Efendi hazretleri. Ben evli bir kadınım. Boşan. Olmazsa, onu her yerde ez. Şadingi denen adamı her yerde ez. Onu başkentte yaşayamaz hale getireceğim. Sen, Fuer, sadece bu iki seçeneğin var. Sadece birini seçebilirsin. efendi, neden ben olmak zorunda? Ne yapıyorsun? Prenses, az önce neden ben olmak zorunda diye sordu. Prenses bilmiyor mu? Ne dediğini anlamıyorum. Prensesin benim rehinem var. Hala Şadingi ile iyi geçinmek mi istiyorsun? Ne rehinesi? Tabii ki. Benim çocuğum. Sen nasıl? Az önce hissettiğim nabız doğruydu. Gerçekten hamilesin. Benim çocuğum. Hayır. O gece afrodizyak içtim. Bana zehri çıkarmanda yardım etmeni istedim. Kesinlikle kabul etmedin ve o gece sen ayrıca. O zaman anladım. Benim çocuğuma hamilesin. Ne? Ondan sonra Batı'nın gizli ilacı cennet çiğini araştırdım. O ilaç sadece bir seferde hamile bırakmakla kalmıyor. Tüm düşük ilaçları da düşüremez. Ondan sonra anladım. Gerçekten benim çocuğuma hamilesin. Efendi hazretleri gerçekten zeki. Ancak bu çocuk, öncelikle benim çocuğum. Sonra senin çocuğun. Çocuğumu benden almak mı istiyorsun?
Prenses Hazretleri. Doğru söylüyorsun. Bu çocuk öncelikle senin. Sonra benim. O yüzden önce eşimi alacağım. O zaman çocuk da doğal olarak benim olur. Veliaht Prens Hazretleri. Biz. Arasında bir duygu yok. Prenses, sana söylüyorum. Bir kez olmazsa 2 kez. Duygu denen şey geliştirilebilir. Benim bolca zamanım var. Her gün duvarı aşarak geleceğim. Sana söylüyorum. Bir gün olmazsa Hank her gün seni bulacak. Daoi'ye emir verdim. Sen ve Xiaoding'i boşanana kadar. Sana yaklaşmasına, bir teline dokunmasına izin vermeyecek. Aksi takdirde kafasını uçuracağım. Ben ve Xiaoding'in boşanma meselesini. Daoi de sana söyledi. Prenses, şu anki gücünle. Xiaoding'i sana hiç layık değil. Aksi takdirde, bugünkü av sahasında neden? Okunu vurdun, kendin için şan şöhret istedin. Kendin için bir prenseslik konağı talep ettin. Veliaht Prens zaten anlamış. O halde ben de açık konuşayım. Xiaoding'i bana ihanet etti. Ling ailesiyle birleşip beni aşağıladı. Sadece ondan boşanmakla kalmayacağım. Onu ayaklarımın altına alacağım. Peki, yardıma ihtiyacın var mı? Hayır, kendi intikamımı kendim alırım. Peki, ondan boşandıktan sonra, acaba? Beni düşünme ihtimalin var mı? Gece oldu, uykum geldi. Veliaht Prens, dinlenmek için dönün. Fuer, kesinlikle geri döneceğim. Beni kesinlikle kabul edeceksin. Ben... Bir kez daha hayata döndüm. Bu dünyadaki erkeklere hala güvenebilir miyim? Prenses, son zamanlarda benden hiç hareketlerini gözlemliyorsunuz. Sık sık Yu ailesinin köşküne gittiğini fark ettim. Geçen bahar avındaki yangında yaşlı hanımefendi Yüe'yi yangından sırtında taşıdı. Bu ya onun planıydı ya da 5. prens. Ve İmparatoriçe Yüe'nin planı. Hadi gidip bir bakalım. İçeri gel. Neden bu kadar geç geldin? Seni çok özledim. Ling Shuang, Riz Huan ile gizlice buluşuyormuş. Küçük tatlı, senin yeni numaraların olduğunu bilmiyordum. Bir daha yap, majesteleri, lütfen başlayın. Hamileyim. Dayanamıyorum artık. Bu rahatsız edici çocuk ne zaman düşecek? Yakında. Hatta suçu başkasına atma yöntemini bile. Düşündüm bile. Bu kadar büyük karnınla bile huzur vermiyorsun. Şimdi her şey hazır. Sadece senin desteğine ihtiyacım var. Majesteleri merak etmeyin. Size müjde vermeye geldim. Bu, Kuzey Ordusu'nun asker ve at düzeni haritası. Çok iyi. Xiaoding'i ne istiyor? O istiyor ki 5 şehir askeri komutanlığı görevini Ne? Xiaoding'i. İştahı çok mu büyük? majesteleri ona vermek istemiyor mu? Bence de iştahı büyük. Yoksa gidip ona söyleyeyim. Boş ver. Şu an tam kritik dönem. Ne istiyorsa yerine getireceğim. Xiaoding'i, babamı ve ağabeyimi sattı. Kontes, Xiaoding'i, kendi çıkarı için Kuzey Ordusu'nun askeri kalesini 5. prense satacakmış. Görünüşe göre geçmiş hayatta babamın yenilgisi. Sadece erzak kesintisi değil, atlar da 5. prens. Tarafından sabote edilmiş. Daoi. Bu mektubu Kuzey Ordusu cephesine, babamın eline ulaştır. Emredersiniz. Baba, umarım bu sefer benim uyarımla tehlikeden kurtulabilirsin. Kontes. Peki ya Xiaoding'i ve Ling Shuang? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Xiaoding'i şu an sadece babamın asker düzeni haritasını biliyor. Şimdi babama mektup gönderdim, yer değiştirmesini söyledim.
Artık V ailesini tehdit edemez. O Ling Shuang Shuhung'a gelince. Muhtemelen düşük yapmayı kullanarak. İki kuşu bir taşla vurmak istiyor. Yani diyorsunuz ki bu düşük olayını kullanıp suçu size atabilir. O zaman ne yapmalıyız? Gidip Huamei'yi çağırın. Onun minnettarlığını ödeme zamanı geldi. Evet. Bu gözler neden kıpkırmızı? Ne oldu böyle? Prenses, benim için adalet sağlamalısın. Artık bu evin değerli cariyesisin. Kendine hizmetçi deme. Prenses, bana çok iyi davranıyorsun. Keşke Shidingi'ye kendimi vermeseydim. Shidingi'ye kendimi vermeseydim. Boşuna yalnız bir yatakta kaldım. Yalnız bir yatak. Bu Ling Shuang şimdi hamile. Mantıken yeni evli olarak şımartılmalısın. Prenses. O küçük tatlı Ling Shuang. Hamileyken bile generali çadırında her gece tutabiliyor. Harika. 5. prense hizmet ettikten sonra. Dönüp Xiaodingyi'yi de doyurmaya devam ediyor. Prenses, Huamei her kelimesinde doğruyu söylüyor. Sadece bu değil. O küçük tatlı her gün bana eziyet ediyor. Generalin avlusunda. En aşağılık küçük hizmetçiden bile daha değersizim. Peki bugün seni neden çağırdığımı biliyor musun? Prenses, lütfen bana yardım et. Senin en keskin kılıcın olmak istiyorum. Senin en keskin kılıcın olmak istiyorum. Üzerinde hala Viankyu'nun büyülü böceği var. İhanet etmeye cesaret edemez. Güzel. Ortak düşmanımız. Ling Shuang olduğuna göre. Neden? Onu birlikte yok etmiyoruz. Harika, prenses. Benim için ne yaparsan yap. O küçük tatlı bir an önce ölsün istiyorum. Benim için ne yaparsan yap. O küçük tatlı bir an önce ölsün istiyorum. Prenses, ne yapıyorsunuz? Hırsıza karşı önlem. Kapı neden kilitli? Prens efendi. Prenses kapıyı kilitlemiş olmalı. Bu gece çok soğuk. Belki önce geri dönmeliyiz. Kilitli. Neden kapıyı kilitledi? Önümde rol yapma, lütfen. Prenses neden kapıyı kilitledi? Kendin bilmiyor musun? Hırsızlar geldi bile. Prensesin öngörüsü harika. Fuer, kapıyı aç. Oğlumu görmek istiyorum. Onu özledim. Bu Hank sesini kız. Gecenin bu saatinde. Beni domuz kafesinde boğulmamı istiyorsun. Hanım, oğlumu özledim. Kapıyı aç lütfen. Bu küçük isteğimi bile karşılayamıyor musun? Oğlun henüz karnındayken ne bakıyorsun ki? Hanımım, seni özledim. O zaman izin ver de seni göreyim. Sadece bir kerecik görmeme izin ver. Lütfen hanımım. İçeri girmeme izin ver. Hanımım. Defol. Git. Nedir bu gürültü patırtı? Bir de yabancı erkeği arka bahçeye getirdin. Kayınvalide, bu uşağın üzerinde bir kızın iç çamaşırı buldum. Dikkatlice bakınca üzerinde V işlemesi varmış. Ne? Yoksa V'nin iç çamaşırı mı bu? Kayınvalide, başta ben de inanamadım. Ablamın uşak Fufu ile gizlice buluştuğuna. Bu yüzden Huamei'yi kız kardeşimi tanıması için çağırdım. Sonuçta Huamei kız kardeşim. Eskiden V'nin özel hizmetçisiydi. Bu küçük eşyaları kesin görmüştür. Kayınvalide. Prensesin iç çamaşırlarını eskiden ben alırdım. Üzerindeki V işlemesi de benim elimden çıkmadır. Yanlış olamaz. Bu ne cüret? V bu küçük şeytan. Alçak uşakla bir olmuş. Oğluma nasıl böyle yapabilir? Gelsin biri. V o küçük şeytanı buraya getirsin.
Kayınvalidem, beni neden çağırdınız? Uşakla işin oldu. Hala soruyor musun? Kayınvalide yoksa bu iç çamaşırının benim olduğunu mu düşünüyor? Huame'yi bile tanıdı. Hala inkar mı ediyorsun? Küçük şeytan. Geçen sefer yarı ölümüme sebep oldun. Bu sefer seni domuz kafesine atacağım. Prenses, neden? Generalimize ihanet ettin. Olay henüz araştırılmadı bile. Beni suçlu mu ilan ediyorsunuz? Abla, biliyorum. Kesinlikle kasıtlı yapmadın. Uşak seni baştan çıkardı. Sadece generalden. Özür dilemeye razı ol. Ben senin için konuşurum. Ben. Karnım. Şu an gel. Ne oldu? Kayınvalide. Kayınvalidem. Karnım çok ağrıyor. Çocuğum. Çocuğumu kaybettim mi? Seni zehirli kadın. Sadece aşığınla buluşmadın. Torunumu da öldürdün. Yetkililere şikayet edeceğim. Kayınvalide, bu beni 3. kez mahkemeye veriyorsunuz. Bu sefer, emin misiniz? Evli bir kadının yabancı erkekle zina etmesi zaten ölümle cezalandırılmalı. Üstelik torunumu da öldürdü. Yetkililere şikayet edeceğim. Peki. O zaman umarım kayınvalide, sonra pişman olmazsın. Sen, Zang, sen kendi kendini öldürmek istiyorsun. Bu sefer seni geri dönemez hale getireceğim. Zhang, yine sen mi? adil hakim. Bu sefer kesinlikle benim için adalet sağlamalısınız. Shao hanımefendi, yine gelininin davasını açtı. Bu ay 3. kez prensesin başına böyle kötü bir kayınvalide gelmiş, ne yazık. Prens efendi, nasıl geldin? Herkes telaşlanmasın. Ben sadece tesadüfen geçiyordum. Sayın O, lütfen davaya devam edin. Peki. Lütfen Prens efendi otursun. Prens efendi çok yakışıklı, nefes alışı bile çok seksi. Tesadüfen geçiyor. Yoksa Dao'yu ona mı söyledi? Adil hakim, bu Vi hanım başka bir erkekle gizlice buluşuyor. İşte kanıt, kendin söyle. Efendim, 3 gün önce gece, bahçede yaprakları süpürüyordum. Prenses beni yapay kayaların arkasından çağırdı. Dedi ki bu içilir. Hiç general ile aynı odada olmadı. Çok yalnız hissediyor. Bu yüzden. Bu yüzden yapay kayaların arkasında. Sonra prenses bana verdi. Onun iç çamaşırını. Adil hakim, prenses beni ayarttı. Benimle hiçbir ilgisi yok. Prenses, sen evin uşağı ile gizlice buluştun. Bu doğru mu? Şuanger, sen neden buradasın? Karnın. Kahretsin. General, olay tam olarak böyle. Ablam muhtemelen bir anlık aklını kaçırdı. Lütfen gidip onu mahkemeden kurtarın. Benim arkamdan başka bir erkekle gizlice buluşmaya cüret ediyor. Üstelik çocuğumuza da zarar verdi. O ölmeli. General, lütfen sakin olun. Vi Fu, bu sefer kesinlikle öleceksin. Hi hanım. Benim arkamdan başka bir erkekle gizlice buluşmaya nasıl cüret edersin? General Shao, sayın o henüz bir karar vermedi. Neden bu kadar acele ediyorsun? Bu 2 gün defalarca seninle aynı odada olmak istedim. Hep reddettin. Meğer sen çoktan bakire değilmişsin. Sessiz olun. Prenses gerçekten çoktan bakire değil. Ne yazık ki. General Shao, yanlış kişiyi buldun. General Shao, prensesin eşi olarak, hem duygusal hem de mantıksal olarak. Gerçeği araştırıp, prensesin itibarını korumalısın. Ama General Shao hemen zina suçlaması yapıyor. Prensesin başına neden bu geldi? Evet, büyük aileler yüzlerini korumak ister. Gerçek olsa bile. Nasıl olur da mahkemeye karakter? Bu iş çok tuhaf. Prensesin masum olduğuna inanıyorum. Ancak olayı büyütüp Li Fu'nun itibarını yerle bir edersek. Onu kariye yapıp istediğim gibi yönetebilirim. General, elbette onun böyle bir şey yapacağına inanmak istemem. Ama şu an hem tanık hem de kanıt var. General, nasıl inanmayayım? Prenses, 3 gece önce. Neredeydin? Efendim. 3 gün önce odamdaydım. Bahçedeki hizmetçiler şahitlik edebilir.
Vi hanım, bahçedeki hizmetçiler. Elbette seni korumak için yalan söyler. Kayınvalidem ile Link Hanım her zaman yakın arkadaştı. Bunu onunla birlikte bana tuzak kurduğun şeklinde yorumlayabilir miyim? Saçmalık. Şimdi uşağın ifadesi var. Üstelik bu iç çamaşırındaki Vi karakteri de kanıt. Daha ne bahane uydurabilirsin? Uşak ifadesini değiştirebilir, bir karakteri de sahte olabilir. Efendim, eskiden prensesin hizmetçisiydim. Onun iç çamaşırlarına hep ben Vi karakterini işlerdim. Sahte olamaz. Az önce de bizzat söyledin, bu iç çamaşırındaki işleme senin elinden çıkmış. Belki de uşağın elindeki bu iç çamaşırı senindir. Kesinlikle. Bu işlemeyi sadece Huamei taklit edebilir. Uşağın ifadesi tek taraflı. Zhang Hanım, daha güçlü bir kanıtın var mı? Ben, Kayınvalide, eğer kanıtın yoksa benim biraz kanıtım var. Efendim, lütfen bakın. Bu iç çamaşırını uşağın odasında buldum. Üzerinde bir Link karakteri işlenmiş. O halde bu uşağın Link Hanım'la gizlice görüştüğünü söyleyebilir miyim? Vi hanım, saçmalıyorsun. Bu açıkça iftira. Efendim, acele etmeyin. Başka kanıtlarım da var. Bu iki ilacı da Link Hanım'ın odasında buldum. Biri zehir, diğeri düşük ilacı. Bu küçük sevimli şey odamı aramış. Düşük ilacı? Ne demek istiyorsun? General Shao. Daha önce Link çok dememiş miydi ki? Düşüğü ben mi ittim? Şimdi Yu'ya kanıt sunuyorum. Link şu an kaçacak. Kendi düşük yapmış, suçu bana atmak istiyor. Vi, yalan söylüyorsun. Kürtaj ilacı almadım. İftira atıyorsun. İftira mı değil mi? Lütfen hekim çağırın. Onun vücuduna bakınca düşünün. Kürtaj ilacından mı, yoksa benim itmemden mi olduğu anlaşılır. Saray hekimi çağırabilirim. Yani, Evet. Bu doktor bu kadar yakın, saray hekimi çok uzak. Yaranmak için mi? Prens, beni öldüreceksin. Prens Hazretleri, Kontes, hürmetler. Saray hekimi, Ling'e teşhis koyar mısınız lütfen? Prens Hazretleri, Kontes, Ling'in düşüğü kesinlikle. Kürtaj ilacı almasından kaynaklanıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Zehirli kadın, Kontes'e iftira atmak için. Kendi çocuğuna bile el kaldırabilir misin? Kaplan bile yavrusunu yemez. Link, neden altın torunumu aldırdın? Biri öldürmek istiyor. Hekim, çabuk, çabuk onu kurtarın. Teşekkürler Teşk. Saray hekimi, yardım ettiğiniz için. Hekim, lütfen bu zehre bakın, bu uşağın aldığı zehirle. Aynı mı? Kontes, kesinlikle aynı ilaç. Link teyze, dediğin her şeyi yaptım. Neden beni öldürmek istiyorsun? Neler oluyor? Efendim, bu V işlemeli iç çamaşırı Link teyzenin. Bana bizzat verdiği. Kontesle gizli ilişki meselesi de. Link teyzenin bana yapmamı söylediği şey. Link, diyebileceğin bir şey var mı? Şu an miymiş? Ama bunu yapsa bile. Kesinlikle benim için yapmıştır. Fuer, biz bir aileyiz. Söyleyecek bir şeyin varsa eve gidip konuşalım. Şu an bir şans daha ver. Eve gidince onu cezalandıracağım. General Shao ne kadar ikiyüzlü. Generalin annesi az önce Kontes'i şikayet ederken Kontes'in ölmesini istiyordu.
Şimdi karıya hata yapınca aile meselesi diyor. Bu adam hiçbir şeyi beceremiyor. İyi biri değil. General bana böyle davrandı. Ona ihanet etmemeliydim. 5. prens için. Kendi çocuğumu aldırdım. Shao, çabuk kurtar beni. Link, itiraf mı ediyorsun? Bunların hepsini kaynana yaptırdı bana. Link, Dilinden yalan eksik olmuyor. İftira atıyorsun. Huame'yi tanıklık edebilir. Evet o, bunların hepsini. yaşlı hanım bize yaptırdı. İyi ki bir koz saklamışım. Huamei ile tanıklığı ayarlamıştım. Büyük adam, aslında prenses benim efendimdi. Bana büyük iyilik yaptı. Onu incitmemeliydim ama yaşlı hanım ailemi kullanıyordu. Beni tehdit etti. İtaatsizlik edemedim. Evet, büyük adam. Zhang, Vi'yi suçlamak için beni kışkırttı. Karnımdaki çocuğumu kullan. Zhang, sen benim ve Shao Lang'ın çocuğunu öldürdün. Seni küçük sevimli şey, sen kayınvalideni boş yere suçluyorsun. Ağzını yırtarım. Anne, beni çok hayal kırıklığına uğrattın. Oğlum, sen bile bana inanmıyor musun? Ben senin annenim. Nasıl kendi torunumu öldürebilirim? Kendi torunumu. Anne gerçekten aptal. Bu süre boyunca bana çok fazla sorun çıkardı. O ve Schwanger arasında sadece birini koruyabiliriz. Sadece birini koruyabiliriz. Schwanger bu kadar anlayışlı. Senin kışkırtman olmasaydı, o bu kadar aptalca dindar olmazdı. Hayır, sen. Xiaoding'i köpekten aşağı. Kendi annesini bile feda edebilir. Zhang, masumiyetini kanıtlayacak delilin var mı? Ben. Eğer yoksa, prensesi çerçeveledin, fetüsü öldürdün. Bu ölüm cezasıdır. Oğlum, gerçekten yapmadım. Bana inanmalısın, oğlum. Bana inan. Anne, şimdi Schwanger hala yaşamalı ve 5. prensle bağlantı kurmalı. Oğlumun geleceği için, üzgünüm. Üzgünüm. Anne. İnsan yapar, gökyüzü görür, oğlum da sana yardım edemez. Biri gelsin. Onu aşağı sürükleyin. Evet. Oğlum kurtar beni. Oğlum, kurtar beni. Oğlum. Gündüz vakti prens benimle burada buluşuyor. Görülmekten korkmuyor musun? Başkaları tarafından görülmek daha iyi, böylece. Bir statü talep edebilirim. Dışarıda yüzü vade gibi soğuk olan prens, prensesin önünde. Yalama öyle ki izlenemez. Hu Heng. Unutma, ben hala Xiaoding'in karısıyım. Anlamıyorum. Xiaoding'i böyle biri. Cariyeyi kayıran, karısını yok eden, kendi annesini bile affetmeyen. Neden hala ondan boşanmıyorsun? Prens. Onunla boşanmak istemiyorum. Kocamı boşayacağım. Onu öldürüp mezarı bile olmayacak şekilde yok edeceğim. Geçen hayatta bir ailesinin tüm fertlerinin acımasızca ölümüne neden oldu. Bu hayatta kan borcunu kanla ödetmek için onu bulacağım. Ne yapıyorsun? Merak etme, Fuer'e inanıyorum. Sana kesinlikle inanıyorum. Kocanı boşadıktan sonra bana bir statü ver. Dilinin altında bir bakla var. Prenses, bugünkü performansım fena değildi. Değil mi? Çok iyi uyum sağladık. Prenses çok akıllı. Zaten Ling'in Zhang'a iftira atacağını biliyordum. Ama. Ne oldu? Zhang sana eziyet etti. O gitti. Mutlu değil misin? Prenses, sadece panik hissediyorum. Xiaoding'i, güç uğruna. Annesi bile feda edilebilir. Ben kesinlikle. Yanında kalmaya cesaret edemem, sadece bir gün. Onun kurbanı olacağımdan korkuyorum. Yani ondan ayrılmak mı istiyorsun? Prensesten yardım istiyorum. Prenses. Bu. Geçen hayatta Huami'nin bana zarar vermesi de Zhang'ın kışkırtmasıydı. Bu hayatta onu Zhang'ı ortadan kaldırmak için kullandım. Nedenselliği tamamladım. Onun canını almaya gerek yok. Şehir tapınağından döndüğümden beri. Senin tuhaflığını fark ettim. Bu yüzden yankı yöneldim. Vücuduma bir böcek zehri yerleştirdi. İhanet etmeyi düşündüğün anda zehir her an etkisini gösterebilir. Prenses, hizmetçi hatasını anladı.
Tamam, al bunu. Bu gece eşyalarını topla ve git. Cariyeleri göndermek gibi bir şey. Xiaoding'in onayına gerek yok. Ona ben söylerim. Çok teşekkür ederim, prenses. Anne, özür dilerim, anne. İnsan yapar, Tanrı görür, oğlun da sana yardım edemez. Gelin, onu aşağı sürükleyin. Oğlum, kurtar beni. Oğlum, oğlum, kurtar beni. Oğlum. Hepsi oğlunun sadakatsizliği yüzünden. Oğlunun geleceği için. Sadece sizi üzmek zorundayım. Gelecek hayatta yine oğlunuz olurum. Xiaolang, özür dilerim. Körü körüne anne babaya saygı göstermemeliydim. Bu konuda. Önce seninle konuşmalıydım. Çocuğumuzu da kendi başıma aldırmamalıydım. Xiaolang, ama endişelenme. Artık Şener'imiz var. Gelecekte. Sana daha çok çocuk doğuracağım. Zehirli kadın. Bu, annemin düzenlemesi miydi? Yoksa Vi ailesini karalamak için mi yaptın? İşleri berbat ettiğini sen de biliyorsun. Bitti. Shading'i benim yaptığımı biliyor. Xiaolang, tüm bunları senin için yaptım. Benim için mi? Vi ailesi beni aşağıladı. Onu öldürmek için. Çocuğumu bile riske attım. Ama onun ve Huamei'nin tuzağına düştüm. Onun ve Huamei'nin tuzağına düştüm. Kaynanama karşı mahcup hissediyorum. Ling ailesi hala benim için 5. prensle bağlantı kurmaya çalışıyor. Tamam. Sana kızgın değilim. Sonuçta annem gerçekten saf. O buradayken. İşleri mahvedebilir. Şu an gel. Bana söz ver. Ne olursa olsun, her şeyi benimle tartışacaksın. Her şeyi benimle tartışacaksın. Xiaolang, bu gece yoruldun. Belki size hizmet edip dinlenmenize yardım edeyim. Xiaoding'i bu büyülü böceği yerse. Aşk büyüsü tamamlanacak. Ling ailesi düşük yaptığında onun kanını ilaç olarak aldım. Böceğin yemesi için. Sadece Shading'i bu böceği yerse. Aşk büyüsü işe yarayacak. Ling Shuang. İhanet etmeyi düşünür düşünmez. Xiaoding'i hayatı boyunca acı çekecek. Binlerce ok gibi kalbine saplanacak. Xiaoding'i. Bu hayatta sana ihanetinin acısını tattıracağım. General Shao, prensesim sizi görmek istiyor. Vi ailesinin bu küçük tatlısı ne zaman geleceği belli olmaz. Tam da şimdi geldi. Şu an gel, sen önce git. Li ailesi şu an güçlü, onu gücendirmemeliyiz. Anladım. O zaman ben gidiyorum. Hanımefendi, bu saatte neden? Hala uyumadın? Gece uyuyamadım. Generalle birkaç kadeh içmek istedim. Hanımefendi, oturun. Yoksa bu küçük tatlı kıskanıp beni memnun etmeye mi çalışıyor? Bugünkü olaylar için annem adına senden özür diliyorum. General Ling Shuang'a karşı. Gerçekten derin bir sevgin var. Onu korumak için kendi anneni bile feda edebiliyorsun. Hanımefendi, bununla ne demek istiyorsun? Açıkçası, annen kendi yaptığının cezasını çekiyor. Schwanger'in suçu yok. Tamam, bu konuyu kapatalım. Kocacığım. Bahar gecesinin anı altın değerindedir. Hadi, bu anı boşa harcamayalım. Bekle. Hanım, bu nedir? Kocacığım, sana içirmeme izin ver. Hanımın böyle bir zevki de mi varmış? Li Fu, hem kültürlü hem de savaşçısın. Biraz daha erken böyle akıllı olsaydın, Ling'i tek başıma şımartmazdım. Hanım. İçinde bir şey var gibi hissediyorum bu şarabın. Boğazım rahatsız. Ne oldu? Sadece Link'in verdiği şarap mı lezzetli, benim verdiğim içilmez mi? Hayır, öyle demek istemedim. Hanım, bahar gecesi kısa, bu gece. Sana bir çocuk doğurayım. Hanım, sen. Zevk. Xiaolang. Biraz yeni şeyler denemek istemez misin? Hanımın yeni numaraları mı var?
Prenses. Hanım. Ne oluyor? Hanım, gitme. Uzun geceyi iyice tadını çıkar. Li Fu, beni kandırdın. Bırak beni. Prenses, bu Kuzey Ordusu'nun asker konuşlandırma haritası. Ayrıca onun ve 5. Prensin mektupları. Az önce onu gözleri bağlıyken kandırıp çaldım. Harika, prenses. Bu kanıtlarla. Xia Dingyi, 5. Prens ve Yu ailesi. Kesinlikle ölürler. Vakit kaybetmeyelim. Bu gece saraya girelim. Şu an Şiadinki benim tarafından bağlanmış durumda. Henüz bunun kaybolduğunu fark etmedi. Bir kez fark ederse. Hemen 5. Prensle iletişime geçer, değişiklik olabilir. Prenses haklısın. O zaman hemen saraya gidelim. Acele etmeyelim. Biraz daha bekleyelim. Ne bekliyoruz? Bedava araba. Fuer, sen burada ne yapıyorsun? Üstelik beni karşılamak için bizzat dışarı çıkmışsın. Yoksa beni kabul mü ettin? Her gece duvara tırmanmam boşa gitmedi. Sonunda başardım. Araba dışarıda mı? Bu sırada bana at arabasının nerede olduğunu mu soruyorsun? Yoksa o gün at arabasında yaşadıklarımızı hatırlamak mı istiyorsun? Kes şunu. Ciddi bir meselem var. Xia Dingyi ve 5. Prens. Düşmanla işbirliği mi yapıyorlar? Şiadinki şu anda yatağa bağlı durumda. Vakit kaybetmeyelim. Bu gece saraya girelim. Gerek yok. Kanıtlar şu anda benim elimde. Sence ben, Xia Dingyi'yi doğrudan saraya götüremez miyim? Bu, imparatorun emri olmadan usule aykırı değil mi? Sence imparator beni azarlar mı? Bu adam imparatorun gözünde çok değerli. Evet, prensin yaptığı kural tanımaz işler. Saymakla bitmez. Geçen sefer Maliye Bakanını da önce hapsedip sonra bildirdin. İmparatorun gayrimeşru çocuğu olup olmadığını sorgulayacağım. Benim Fuer'im ne kadar zeki, bunu bile tahmin ettin. Ama bu konuları şu an sana anlatmak doğru olmaz. Vianyi, sen Daoyi ile birlikte Xia Dingyi ve Lin Xuancheng'ı saraya götürün. Emredersiniz. Sen benimle at arabasına bin. İmparator, Kuheng, generalin evine nasıl cüretle? Gidip adam yakalarsın. Eyvah, yoksa Xia Dingyi ile olanlarımız ortaya mı çıktı? muhafızlar, 5. Prens. Nereye gidiyorsun? Kuheng, ne oldu? Bir prens tuvalete bile gidemez mi? 5. Prens, biraz aceleci davranıyorsun. Sunacağım konuyu dinledikten sonra gitmekte geç kalmazsın. O, odamda sakladığım savunma planları ve mektuplar değil mi? Neden Siheng'in elinde? Vifu bu küçük sevimli şey. Böyle bir niyet mi besliyormuş? Sefil. Xia Dingyi ile işbirliği yapıp düşmanla ihanet mi ediyorsun? Babacığım, yanlış anlıyorsun. Kesinlikle Xia Dingyi beni iftira atıyor. Kara beyaz ortada. Sence ben senin el yazını tanımaz mıyım? İmparator, bu dünyada taklit yeteneği olan pek çok insan var. Yoksa sadece bu birkaç mektuba dayanarak mı? Oğlumu suçlu ilan edeceksiniz. Eski bakanın ifadesi ve kanıtlar da eklenseydi, Baba, majesteleri, bakanınız huzurlarınızda. Sevgili bakanım, sınırda olman gerekmiyor muydu? Majesteleri, kızım Vifu birkaç gün önce bana mektup yazdı. Xia Dingyi ve 5. Prens'in düşmanla işbirliği yaparak vatana ihanet ettiklerini anlattı. Ayrıca savaş atlarını nakletmemi söyledi. Sadece bu da değil. İşte suç kanıtları, lütfen inceleyin majesteleri. Atları naklettikten sonra bunları fark ettim. Eski at sürüsü kampına doğru. Koşan atlar. Veteriner kontrolünden geçtikten sonra
Bu atların hepsinin veba bulaşmış savaş atları olduğu anlaşıldı. Ne? Hasta atlar mı? Öyleyse, bu atlar sürüye karışırsa, sınır cephesindeki 10 binlerce savaş atı da enfekte olur. O zaman ordu kesinlikle yenilir. Sefil evlat. Kanıtlar ortada. Daha ne diyeceksin? Şiadin. Lee ailesinin asker ve at düzen haritasını getirip bana teslim etti. Evlat, ben de sadece kötü niyetlilerin yönlendirmesine kapıldım. Baba lütfen beni affet. Hayır majesteleri, 5. Prens bana mektup yazdı. Sonra. Bunu yapmaya beni zorladı. Kariyem. Link bunu doğrulayabilir. Şu an gel. Bir şey söyle. Link. Doğruyu söyle. Eyvah! Kime yardım etmeliyim? 5. Prensin gücü çok büyük. Bugün ona yardım edersem, belki ileride 5. Prensin eşi olurum. Ama Xiaolang benim için kendi annesini bile feda etti. Bu sıradan kadın. Şu an gel. Çabuk konuş. 5. Prens'ti. 5. Prens, üzerinde çınar ağacı resmi olan mektubu gönderdi. Lee ailesinin asker ve at düzen haritasını o istedi. Hepsi oydu. Veba ve düşmanla işbirliği, hepsini o yaptı. Link şu an. Açıkça Şiadin. Seni yangından kurtarmaya gönderip, sonra seninle birlikte asker ve at düzen haritasını getirip teslim olmanı planladı. Veba ve ihanet olayını da. O bu prensi kandırdı. Ling Shuang. Bakalım kime yardım edeceksin? 5. Prensin arkasında Yu İmparatoriçesi var. Peki Xia Ding'i, eskiden güvendiği Yi ailesi. Şimdi onun ölmesini istiyor. Majesteleri, 5. Prensin söyledikleri doğru, hem ben hem o. Xia Ding'i tarafından kandırıldık. Ve büyük bir hata yaptık. Lütfen bana merhamet gösterin, hayatımı bağışlayın. Şu an gel. Ne diyorsun? Özür dilerim. Xiaolang, yaşamak istiyorum. Seni küçük şeytan, neden bana iftira atıyorsun? Sana iyi davranmadım mı? Annemi bile feda ettim. Neden bana iftira atıyorsun? General Shao, o günkü iftiranın baş sorumlusunun. Ling Shuang olduğunu kabul ediyorsun demek. Fuer, her şey onun suçu. Bu küçük şeytan. Beni baştan çıkardı, aramızı bozdu. Hata yaptığımı anladım. Gelecekte birlikte iyi bir hayat yaşayalım. Olmaz mı? Önce karını karaladın, sonra da kayınpederinin. Askerlerini kullandın. Düşmana katılmayı kendinle. Ve Prenses Yong'an'la iyi bir hayat sürmeyi düşündün. Sen buna layık mısın? Neden layık olmayayım? Biz karı kocayız. Fuer, ben senin kocanım. Bana yardım edersin, değil mi? Xia Ding'i. Zhao ailesine 3 yıl önce geldim. Sen 3 yıl sınırda kaldın. Kaynanama hizmet ettim, ev işlerini yönettim. Ama sen Ling Shuang'da bir oldun. Defalarca beni aşağılamaya çalıştın. Babamı ve abimi tuzağa düşürmek, bir ailesini arkadan vurup düşmanla işbirliği yapmak istedin. Suçların saymakla bitmez. Bugün seni boşuyorum. Kocamı boşuyorum. Luojin şehrinde daha önce böyle bir örnek yok. Evet. Kocamı boşuyorum. Xia Ding'i, bak. Bu boşanma belgesi, anlaşmalı ayrılık belgesi değil. Bugünden itibaren ben sadece Wi ailesinin kızıyım. Artık Shao ailesinin gelini değilim. Ne yapıyorsun? Boşandım. Keşke sınırdayken Ling Shuang'un tuzağına düşmeseydim ve Wi Fufu'yla iyi geçinseydim. Bugünlere gelir miydik? Seni küçük şeytan, her şey senin yüzünden. Sen olmasaydın, Fuer beni boşar mıydı? Xiaolang, beni gerçekten boğmak mı istiyorsun? Xia Ding'i. Ne kadar komik. Eskiden hem Wi ailesine dayanıyor, hem de kendi gururunu koruyup Wi ailesine çamur atmaya çalışıyordun. Şimdi de onurunu savunmaya çalışıyorsun. Açıkçası, sen sadece aşağılık kompleksi olan alçak bir adamsın. Seni küçük şeytan, seni öldüreceğim. Bu nasıl oluyor? Görünüşe göre aşk zehiri etkisini gösteriyor. Birileri gelsin. Liz Huan Qiading'i. Ling Shuang Yufei'yi. Hepsi 3 adalet departmanına götürülüp sorgulansın. Beyan Veliaht Prensi gözetim altında bulunursun. Emriniz olunur. Birileri gelsin.
güzellik, hepsi senin yüzünden. Eğer sen olmasaydın, nasıl böyle bir duruma düşerdim? Shadingi, boşa konuşma. Sana ben mi zorladım benimle evlenmeni, yoksa ben mi zorladım? Vicdansız bir kadın mi? Sen, Yaptığım en büyük pişmanlık, peşinden gelmektim. Seninle Şener'i doğurdum. Bundan sonra hepimiz ölürsek. Şener'e ne olacak bilemiyorum. ölmek. Ben ölmeyeceğim. Hayır, olamaz. Xiaoding'i, Dali Tapınağı Başkanı çoktan gerçeği ortaya çıkardı. Kanıtlar kesin. Ölmen kesin. Fuer, kurtar beni. Ben yanıldım. İmparatordan beni bağışlamasını istemeni söyle. Beraber güzel bir hayat yaşayacağız. Güzel bir hayat yaşayacağız. Geçen hayatımda ben de böyle düşünüyordum. Ama dün gecemde beni aşağıladın. İnsanlar tutup namusumu lekelediniz. Sen hiç beni bağışlamayı düşünmedin. Vifu, eğer sizin iyi aileniz olmasaydı, insanlar beni neden kadın sayesinde yükseldim diye sırtımdan niye konuşsun ki? Sadece sen ölürsen, ben Xiaoding'i, gerçek bir erkek olabilirim. Şimdi benimle güzel bir yaşam sürmek istiyorsun. Çok komik. Xiaoding'i. Benim bu hayatta yaptığım en büyük pişmanlık sana gelin gitmemdi. Senin iyiliğini istemiyorum. Merak etme Shadingi, bugünden itibaren. Ben kesinlikle Fuer'i iyi bakacağım. Ne demek bu? Shadingi, hala anlamadın mı? Vifu hamile. Başka birinin çocuğunu taşıyor. Sevgilim. Ne zamandan beri Kuiheng'le birlikte oldun? Ağzını temiz tut. Eğer sen Zhang ailesiyle bir olup beni kirletmek için adam tutmasaydın. Üstelik bana denk yanlı denen o utanmaz ilacı vermeseydin. Neden Veliaht Prensini bana yardım etmeye çağırırdın ki? Ölümsüzlük iksiri, demek böyle bir şeymiş. Zehirlenip de sağ salim dönebilmen şaşırtıcı değil. Shadingi. Demek bütün bunlar kendi yaptığın işin sonucuymuş. Küçük sevimli, defol git buradan. Xiaoding'i. Yarın öğle vakti halka ibret olsun diye kafam uçurulacak. Biraz gücünü sakla, son yemeğini iyi ye. Ne? Yarın öğle vakti mi? Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Yemek yemeyeceğim. Efendim, dilini ısırarak intihar etti. Oldukça onurluymuş. Ölüler diyarında yalnız kalmayacaksın. Xiaoding'i sana eşlik edecek. Rifu, ne demek istiyorsun? Ne oluyor? Kalbimin sanki karıncalar tarafından kemirildiğini hissediyorum. Bu nedir? Aşk büyüsü. Hiç Huangchung'da olan derin aşkınızla övünmüyor muydunuz? Size aşk büyüsü yaptım. Duygularınızı test edeyim dedim. Demek o gün sadece benim ve 5. prensin. Mektuplarını çalmakla kalmadın, şarabıma da. Bu böceği koydun. Aşk büyüsü bir kez yerleşti mi, taraflardan biri değişir veya ölürse. Diğeri. 100 karınca tarafından kalbi kemirilmiş gibi hisseder. Fuer, Yarın idamdan önce iyi eğlen. kurtar beni Fuer. Ne yapıyorsun? Çok acelecisin. Özür dilerim, kayınpeder. Bana kayınpeder deme. Ben. Kızım henüz seni kabul etmedi. Benim gelecekteki damadım değilsin. Defol, defol. Kayınpeder, bu çok mantıksız. Şimdi Fuer ve çocuk benim. Nasıl sizin V ailesinin? Damadı sayılmam. Ne dedin? Dur. Ne yapıyorsun? Kayınpeder, şimdi Fuer ve sen. Kabul etsen de etmesen de, bu çocuk benim. Şimdi, evde kalıp Fuer'e ve çocuğuma iyi bakacağım. Sen. Doğdu. İkizler. Bir erkek bir kız. 2 ikiz bebek. Lady'm, çok zorlandın. Bağırıp durma. Kim senin lady'in ki? Vianney burada. Daha ne diye burada dona kalıyorsun? Hemen benim lady'm için takviye gıda almaya git. İyice pişir, tamam mı? Emredersin. Laoyi, çabuk kapıya gidip havai fişek patlat. Kutlama yapalım. Hemen git. Çabuk ol. Lady'm, artık çocuklarımız bile var. Nihai olarak düğünü ne zaman yapacağız?
Kim seninle düğün yapacak ki? 2 çocuğumuz bile var. Bu 2 çocuğun üzülmesine izin veremezsin, değil mi? Ben. Benim bir adım olmasa da sorun değil. Ömrüm boyunca gizli kalabilirim. Ama ben bu 2 çocuğu üzgün görmeye dayanamıyorum. Bu kadar çok üzülmelerine kalbim dayanmıyor. Sadece sen başını salla da kabul et. Ben kesinlikle büyük bir düğünle seni evime alacağım. Fuer. Sadece kabul et. Seni kesinlikle iyi bakacağım. Çocuklarla birlikte lütfen bana evet de. Gerçekten mi? O halde bundan sonra açıkça. Ön kapıdan girebileceğim.